Evet, değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, SporTürk YouTube kanalından transfer gecesinden, transfer haberlerinden hepinize yine iyi akşamlar diliyoruz. Bugün yayınımızda Adnan Hocam, Mutlu Hocam'la beraberim. Hocalarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkür Sağ olasın ederiz. hocam, Siz de hoş teşekkürler. geldiniz. Adnan Sizleri Hocam, sormalı. Sizler nasılsınız? biz de iyiyiz, sağ olun. Buyurun Adnan Hocam, önce sizi soralım. Mutlu hocama soralım. Sitenin işlerini halletti mi? Kamera işlerini. Sitenin işleri. Benim kamera işlerini hallediyorum ama kendi kamera işlerimi bir türlü çözemiyorum ya. Neden kaynaklanıyor bir türlü anlamış değilim yani. Çözeriz ya. hocam, çözeriz. O da çözülür inşallah. Çözülür. Vallahi Hepsi olur. İyiyiz Barış Adnan hocam. Transferler başladı. Biz dedik arkadaşlarımıza biraz sabırlı olalım. Sürpriz isimler var dedik. İzleyicilerimize, takipçilerimize. Buyur hocam, Hafta, devam et. hafta sonu en az 2 transfer gelecek dedik. Çünkü şöyle pazartesi Avrupa transferini bekliyoruz. Üçünde Avrupa transferi bitiyor. Ondan sonra altısında da şeye bildireceğiz UEFA'ya. Onun için bu 3-5 gün altısına kadar arkadaşlarımız biraz sabretsinler. Önümüzü görelim. Ondan sonra yönetimi eleştireceksek eleştiririz zaten. Bakın Morata gibi bir futbolcu aldık. Bence bir Icardi gibi, Osimhen gibi ses getirecek bir transfer. Bunlar ilerleyen saatlerde konuşacağız zaten. Evet. Evet, ben şimdi bir anket açıyorum. Arkadaşlar ankete katılım gösterirlerse buradan da bakalım ne çıkacak onu merak ediyorum. Mutlu hocam buyurun. Mutlu hocam. Evet. Ses gitmiyor herhalde Mutlu Hoca ya. Sesini bir Evet. açsın bakalım. Arkadaşlar yine transferde gündem sıcak. Morata hepimize hayırlı olsun. Dün zaten ne yaptık? Morata ile ilgili gerekenleri söylemiştik. Ne dedik? Oyuncu ve kulübüyle Milan'la anlaşıldı. Bütün pürüzler giderildi. Sadece Milan'ın planlaması vardı. O planlamaya uyması gerekiyordu. Transfer planlaması vardı. Onu bekliyordu. Onu da çözdükten sonra dün çözdü. Dün akşam saatlerinde yayınımız başladıktan sonra sona doğru falan işi bitirdi. Zaten yayında konuştuk bunu. Tabii iptal falan diyen arkadaşlar oldu ama biz burada iptal olmadığını, sadece prosedürler, Milan'ın prosedürü planlaması gereği şu an beklediğiyle ilgili detayları anlattık. Tabii bugün yine sabah kalktık, farklı isimler yine gündemimize düştü. Onların hepsini sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. An ve an paylaşıyoruz zaten. Onun dışında şöyle söyleyeyim. Bu akşam ve önümüzde 2 gün kaldı. Son 2 gün kaldı. Bu akşam ve önümüzdeki son 2 günde çok hareketli bir transfer süreci yaşayacağız gibi görünüyor. Bu arada FIFA'dan Fenerbahçe'ye ne dedik? Uyarı var. FIFA'dan Fenerbahçe'ye uyarı var. Yakın bir tarihte ciddi anlamda Fenerbahçe'nin uyarılacağını söylemiştik. Bu transfer yasağına kadar gidebilecek bir süreç. Şimdiden başladı. Ben bir anket açıyorum. Mutlu hocam, sen sesimiz okey miyiz? Tamam mı? Sana bırakacağım. Tamam, ses okey hocam. Tamam, ses okey, tamam. Tamam. Buyur hocam. Seni de düşüncelerini alayım. Ondan sonra bakalım ne düşünüyoruz, ne yapıyoruz bir görelim hocam. Barış hocam, şimdi transferlerle ilgili tabii Galatasaray'ın son dönemdeki sessizliğini dün bugün biraz hareketle kılmaya başladı artık. O şeyden kurtulmaya başladı. Ölü toprağını üzerinden atmaya başladı. Öyle söylemek istiyorum. Yani bir takım gelişmeler var. İnşallah onlar da mantıklı bir şeyle sonuçlanacak gibi gözüküyor yani. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu süreçte ne gibi olumlu işler yapacaklar. Morata'nın zaten konusu artık herkes biliyor.
Onun haricinde Berke Özer'le Anketi ben anlaşmaya başlattım varıldığı, arkadaşlar. evet, anlaşmaya varıldığı söyleniyor. Yani bir takım isimler geçiyor. Bakacağız, göreceğiz. Yani bu yarın yani birkaç gün içerisinde, bir iki gün içerisinde daha netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz yani. Evet, arkadaşlar bu arada Morata'yı karşılamak üzere büyük bir aksilik olmazsa ekibimizden Adnan Bey gidecek ve havaalanında Morata'yı karşılayacak. Fırsatını bulabilirse bir de röportaj gerçekleştirecek. Eğer o kalabalıkta, yoğunlukta bir fırsat bulabilirse Morata'yla da bir röportaj gerçekleştirecek. Buradan da bunun bilgisini verelim, duyuralım size. Yarın bir canlı yayın açabiliriz gün içerisinde. Bunun da haberini verelim. Ben bu arada mesajları yavaş yavaş yayına getirirken Adnan Hocam buyur, söz sende. Sen bir derle, toparla. Sendeki bilgiler neler? Başlayalım hocam. Hocam şimdi bir iki günde bir panik oldu taraftarlarımız. Acaba Morata'da mı gelmiyor, vaz mı geçti Milan falan. Aslında protokol imzalanmıştı hocam. Protokol imzalandı. Dediğin gibi Milan'ın bir futbolcu transfer etme durumu vardı. Danso Onu yok Emrah. bekleniyor. He, Danso onu yok. bekleniyordu. O planlaması da yerine geldi. Yoksa Galatasaray'la sözleşme imzalamadılar. 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Zorunlu satın alma opsiyonu yok. Ben aslında en çok buna sevindim hocam. Zaten 32 yaşında Morata. 1,5 yıl bizde oynarsa kiralık zorunlu alma opsiyonun olmadığı bence çok iyi oldu. Zaten 1,5 yıldır bizde oynayacak. 1,5 yıl. İyi oynarsa, katkı sağlarsa devam ettiririz. Bu zorunlu alma şeyleri bize iyi gelmiyor. Ondan sonra daha elimizde gelecek futbolcular var. Aslında bir iki bomba daha var ama onu da şimdi pazartesini beklememiz lazım. Şu Avrupa'daki transfer piyasası bir bitsin. Galatasaray herkesin o gönlündeki stoper, sağ kanat hepsini alacaklar hocam. Aslında Morata transferi bence bir Osimhen, bir Icardi havasını yakaladı. Gerçekten çok güzel bir hava yakaladılar. Durdu turnayı gözünden vurdu. Galatasaray bunu gerçekten devamlı yapıyor. Ha şimdi bundan sonra Morata'ya ayak uyduracak kanat oyuncuları lazım. Hızlı, dinamik, sağ ve solda bunları besleyecek. Zaten oyun sistemi Icardi dönemindeki formata geri dönüyor zaten biliyorsunuz Okan Hoca. Yine çift forvete dönecek. Burada benim işte beklediğim hocam iki tane sağ bek, suratlı ve fizikli, böyle yani atletik, top taşıyacak, hızlı top taşıyacak. Osimhen'le Morata'ya. Orta saha zaten biz hep diyoruz Sara tamam, Torreira tamam. İşte oraya da bir tane lazım. Oraya da bir 10 numara şu anda isimleri var zaten. Galatasaray yani bekleyelim arkadaşlar. Yani çok yerden yere vurduk, istifa diyoruz hocayı falan. Zaten arkadaşlar şampiyon olamazsak Allah korusun şampiyonluk giderse yönetim gider zaten. Barış hocam, Mutlu hocam. Yönetim de Yönetim gider, kalmaz. hoca da gider. Hoca da Evet, gider. Onun için takım biz tamamen değişir yani. tabii bu takım bizim takımımız. Kim varsa şu anda başında destekleyeceğiz. Ha, kötü sonuçta da yerin dibine vururuz. O sorun değil. Bekleyelim. Zaten 3'ünde Avrupa transferi bitiyor. 6'sında UEFA'ya bildirim, 3 tane isim bildireceğiz zaten. Bunun biri Morata, o kesinleşti. İşte Ahmet Kutucu mu? Diğer gelecek transferlere bakılacak işte. Kimler bildirecek? 3 tane isim bildirilebiliyor bu dönemde. Bu transferlerde şimdi isimler var. Zaten ilerleyen saatlerde biraz katılımcılarımız da gelsin. Yeni isimler var. Sürpriz isimler var. Bir 10 numara ben her zaman diyorum. İyi bir 10 numara bir sürpriz olabilir. Ondan sonra stoper muhakkak olacak zaten. Aslında Nelson'u bekliyor Galatasaray stoperde. Stoperler de elinde birkaç tane stoper var. Onun için Nelson'un da gitmiyor. Çünkü elimizdeki yabancıları da çıkarmamız lazım. Bak Ziyech gidince Morata geldi. Çünkü neden? Elindeki şişmiş yabancı kadrosu fazla. Ondan dolayı aslında ben şeyi düşündüm hocam. Zaniolo şu anda bu kadroda oynar biliyor musunuz? Bizim kiralık Dün gönderdiğimiz onu Zaniolo. konuştuk Kamuran hocamla. Evet, Evet, İzleyicilerimizle konuştuk onu. evet.
Zaniolo bu kadroda iş yapardı. Ama işte onun kafası hep Avrupa'da oynamaktı. Biraz sabredelim. Şöyle bir hafta bir sabredelim. Gerçekten çok iyi transferler gelecek. Bu haftaki maçı da sorunsuz atlatırsak Antep'teki maçı 3 puanla dönerse Galatasaray gerçekten bundan sonra önü açık. Barış hocam, evet. Evet, Mutlu hocam. Ben biraz Evet sonra hocam, transferlere gireceğim arkadaşlar. Ben notlarımı Tamam. alıyorum. Sizin istediğiniz tüm söylediğiniz tüm isimlere değineceğim. Melih Demiral'ı Türkiye'de veya bilmiyorum artık belki de Avrupa transfer piyasasında ilk biz kendi sosyal medya hesabımızda deklare ettik, duyurduk. Ondan sonra zaten akşam üzeri de Türkiye'deki Türk basınındaki arkadaşlar ismini telaffuz etmeye başladı. Bununla ilgili de detayları biraz sonra açıklayacağım. Mutlu hocam buyur. evet Barış hocam. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi Morata artık Galatasaraylı. Galatasaray'da diyebiliriz. Onun haricinde Morata zaten yani Morata'yı anlatmaya gerek yok. Kariyeriyle ilgili oynadığı futbol, oynadığı takımlar falan, yani herkes cebinden bir futbolcu. Kariyeri de çok iyi. Onun haricinde Berke Özer'le yani sözde anlaşıldığı söyleniliyor. Bunu da tabii ilerleyen süreçte yarın veya pazartesi günü bir netlik kazanacaktır. Yine Merih Demiral'ı siz de söylediniz. Merih Demiral'la bir görüşme olduğunu, ancak yani gelip gelmeyeceği daha tam belli değil. Pavlovic ismi geçti. Pavlovic'i göndermiyorlar. Onu da izleyicilerimiz bilsinler. Pavlovic gelmiyor. Gelemiyor yani. E, Var, birkaç isim var ama netlik yok yani Barış hocam burada. Daha ilerleyen süreçte bunları göreceğiz yani. Yarın veya pazartesi en geç hepsi netleşecek diye düşünüyorum yani. Pazartesi akşama kadar hepsi netleşecek diye düşünüyorum yani. Evet Şimdi hocam. şöyle Mario Lemina El Shabab'a başarısız bir transferin ardından Galatasaray transfer olabilir. Piyasa değeri 9 milyon euro. Şu an Lemina ile ilgili görüşmeler devam ediyor ama net bir şey yok arkadaşlar. Olayı takip ediyorum, takipçisiyim. Haber gelir gelmez hemen bildirimimi yapacağım sosyal medya hesabında. Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer uzun süren görüşmelerin ardından Galatasaray ile sözlü anlaşmaya vardı arkadaşlar. Eyüpspor milli kaleciyi Galatasaray'a kalıcı olarak transfer ettirmek istiyor. Yani bu şu anda sözlü olarak anlaşılan ve yani kağıtta yok ama sözlü olarak anlaşılan bir durum. Merih'i anlattık. Berke'yi anlattık. Şimdi gelelim Merih meselesine. Merih'i de zaten ilk yani ilk ben paylaştım diye düşünüyorum. Yani ben Merih haberi o bu falan filan sabah hiçbir yerde, yani hiçbir portalda, hiçbir yerde görmedim. Ben haberi paylaşınca bana düştü çünkü. Akşam üzeri de Merih sesleri duyulmaya başladı. Galatasaray Merih Demiral'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Al Ahli ile görüşüyor. Bu hamle Galatasaray'ın Victor Nelson'un beklenen ayrılışının ardından savunmasını güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Yani Nelson'a bağlı bir durum söz konusu burada. Dolayısıyla Merih'teki durumda şu anda bu. Onun dışında Danso demişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Danso'yu unutun. Danso'nun şu anda yani Galatasaray'a gelme ihtimali şu an itibariyle yok. Yani çok pahalı bir oyuncu. 25'ten aşağıya fiyatı yok. Dolayısıyla artı Danso'nun talipleri çok. Çok fazla talipleri var.
Yani İngiltere'den özellikle çok fazla isteyeni var. Bir de Dolayısıyla Avrupa'da kalmak istiyor Barış Hocam. Avrupa'da da kalmak istiyor. Dolayısıyla Danso işini unutun arkadaşlar. Başka isimler var. Başka isimlerle ilgili de netleştirmeye ve teyit etmeye çalışıyorum. Teyit etmeden burada size haberini vermek istemiyorum. Tayfur Bingöl demiş bir arkadaşımız. Kimdi bilmiyorum ama Tayfur Bingöl'ün, ya bu takımda Tayfur Bingöl ismini eğer konuşacaksak Hocam ya biz yani yok yani onu söylüyorum hocam. Eğer biz bu takıma Tayfur Bingöl ismini konuşacaksak bizim vay halimize vay vay diyorum yani. yani eğer bunu Galatasaray kim Tayfur Bingöl'e yazdıysa, mi kaldı yani kala kala yani. bunu da bu haberi de kim yazdıysa Allah yar yardımcısı olsun diyeyim yani, artık ne diyeyim yani. Tayfur Bingöl yazılır mı ya? Böyle bir, nereden duyuyorsun yani? Nereden şey yapıyorsun, onu anlamıyorum yani. Kimin yerine oynayacak gelince de? Kimin ne yapacak yani? Nereye geliyor yani? Anladın mı demek istediğimi? Abi Antep'ten Kaçpar Kozlowski rotasyona çok güzel oturur. Genç geliştirip satır, ne düşünüyorsun? Olmaz arkadaşlar. Galatasaray genç oyuncu yetiştirecek kulüp değil arkadaşlar. Galatasaray'a gelecek, oynayacak. Selam abiler, iyi yayınlar, ben geldim. Hoş geldin Osimhen, sağ olasın. Denzel Dumfries yazılıyor Galatasaray'a. Gelir mi? Süper olur gelirse. Yani şu an yok arkadaşlar. Özcan Merih pişmanlıktır demiş. Şöyle ben hocam, siz söyleyeceğiniz şeyler varsa söyleyin. Ben çünkü şey yapmayayım. Buyur Adnan hocam, sen devam et. Şimdi biz Birazdan Icardi meselesine de gireceğiz, değineceğiz çünkü. Biz geçenki yayınımızda dedik ki, gerçi birçok yayınımızda diyoruz. Arkadaşlar bu kadar isim geçiyor ama hiç sürpriz isimler de gelebilir dedik. Değil mi? Evet, Sürpriz isimler vardı. Morata da bunlardan birisi bak. Hiç bahsedilmedi bu sezon. Bu Ocak ayı transferinde hiç bahsedilmedi Morata. evet, Morata da sürpriz bir isim. Galatasaray aynı bunun gibi çok derinden götürüyor hocam. Bunu söyleyelim arkadaşlara. Buradaki isimlerin çoğu gerçekten bilinçli olarak çıkarılan, maksuz yani yön değiştirmek için çıkarılan isimler çoğu yani. Ben bunu da söyleyeyim size. Onun için Galatasaray şu anda sağ gösterip sol vuracak. Çünkü biz ne dedik? Galatasaray'la çok uğraşılıyor. Özellikle bir Ali Koç, Acun Ilıcalı, işte Fenerbahçe camiası yurt dışında, Avrupa'da çok uğraşıyor Galatasaray'la. Onun için Galatasaray şu anda e, o kadar yani derinden sessiz götürmek mecburiyetinde ki, yani bu isimlerden bakarız ya, bu da mı varmıştı diyeceğimiz isimler de var bak. Onun için bakacağız. Bekle gör politikası. Galatasaray Morata'nın altında, yani kalitesinin altında stoper oyuncu almayacak muhakkak. Orta saha ve stoper gerçekten çok kaliteli isimler gelecek. Çünkü Peki hocam, mecbur. sana soruyorum. Hı. Morata'nın gelmesiyle beraber Okan Hoca dörtlü mü, üçlü mü tercih edecek? Aynı soru senin için de geçerli Mutlu hocam. Adnan hocamdan sonra sen cevaplar mısın lütfen? Hocam 3-4-1 Evet. 2'ye dönecek. Açıkladı zaten onu Okan Hoca. Evet. Icardi ile oynadığı dönemdeki oyun sistemine geri dönüyor. İkili forvet. Hocam Morata ile Osimhen'in farkı şey. Osimhen çok dağınık top toplayıp getiriyor. Morata'nın da tek vuruşları, kaleye vuruşları mükemmeldir. Aynı Icardi gibi. Ondan dolayı Osimhen şeyi ayrı, yapısı ayrı, Morata ayrı. Ondan dolayı e, ikisi çok güzel olacak. Nasıl Icardi ile Osimhen Arkadaşlar oturduydu. 33 tane like var, beğeni var ya. Evet. Az değil mi ya? 33 like. Hadi bir yüklenelim arkadaşlar. Evet. Şimdi bu iki forveti hocam orta sahada, bak Sara sakatlandı. 2-3 hafta oynamadı. İleriye top taşıyamadı Galatasaray. Yani topu götüremedi. Ortayı dağıttı. Şimdi Az Alkmaar maçında 3 tane az topçumuz yok. Onun için şu anda iyi transferler yapmak Göbekten 3 mecbur. tane. Göbekten bir de Tabii, yani. Göbekten 3 tane oyuncu yok. ana iskelet İskelet Evet. yok. Aynen. yok. Ondan dolayı şimdi Morata, orta sahaya bir tane futbolcu, bir de stoper. O ortayı geri dolduracağız şimdi. Anladın mı? Yani onların yokluğu aranmayacak şu anda.
Galatasaray bence şu anda gerçekten biz de eleştiriyoruz Dursun Özbek'i falan. Tamam, sağlık sorunları falan oldu. Gerçekten derinden götürmek mecburiyetindeler. Derinden götürüyorlar hocam. Sessiz götürüyorlar. Ha, Galatasaray'ın içinde hala o bir şey var. Kuş var. Uçan.com vardı ya eskiden, dışarı haber Ya onu bir sızdıran. türlü Evet. bulamadılar Heh, Osman hocam, yani ya ne o olacak böyle yani? Erdem Timur'un da başını yiyen o zaten kimse. Yani o sürekli haber sızdırıyor. Sosyal medyaya sızdırıyor sürekli. Orada da bombalar zaten sosyal medyaya düştü mü hocam zaten ama o dünyanın her yeri duyar bir anda. Onu işte bulmaları lazım. Galatasaray'a en büyük zararı o kişi veriyor. Kimisi artık kulüp çalışanının profesyonel mi, neyin nesiyse bunu bulamıyorlar. Ama oradaki muhbir duruyor hala. Haber sızdıran muhbir var. Bu oluyor. Bunlara da yavaş yavaş aşacağız. Dediğim gibi şu Avrupa transferi üçünü de bir bekleyelim. Avrupa'da bir transfer kapansın. O herkes elindeki kadrosunu şekillendirecek zaten. Lemina Galatasaray'a gelmek için alacaklarının birçok alacağı vardı. Vazgeçiyor zaten. Feragat ediyor o alacaklarından. Çünkü Galatasaray çok istiyor Galatasaray'a gelmeyi. Şu anda Al Ahli'de oynuyor. Orada işte Arabistan futbol hocam, amatör ya, bitik yani. Orada ne işi var bu futbolcuların hocam ya? Ya bunlar hep genç Para yaşta genç yaşta. istiyorlar. Tamam da işte bunlar parayı kazanırdı hocam ya. Galatasaray'da kalsaydı hala aynı parayı kazanmış olurdu şimdiye kadar. Kaç yıl sene oldu. Evet. En güzel döneminde gitti Galatasaray'dan. Gerçi Galatasaray e, istedi de o gitmek istedi. İşte bunları hocam yavaş yavaş bakacağız. Birinci transfer işte bomba transfer başladı. Arkası gelecek. Şimdi arkadaşlar Cristante Roma'dan Cristante'yi diyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Brian Cristante stoper oyuncuyu diyorsunuz. Şimdi şöyle şu an itibariyle bana gelen bakıyorum herhangi bir şey yok ama 3 saat önce bir haber çıkmış. Fiorentina Fagioli için anlaşma gerçekleşmezse alternatif olarak Brian Cristante'yi düşündü diyor. Bu ilgi özellikle transfer döneminin son saatlerinde önemli olacak diye bir haber var bende. Galatasaray'la ilgili Cristante haberi şu an yok. Bir saat, 2 saat, 3 saat sonra olaylar gelişir falan filan ona bir şey diyemiyorum. Ama şu an itibariyle herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ne diyor? Denzel Dumfries Galatasaray ile konuşuluyor diyor. Yani O devamlı bilmiyorum. konuşuluyor zaten. Onun devamlı ismi çıkıyor, evet. Yunus'un yerine de birisi alınmalı diyor. Ya şimdi şöyle Yunus olayını biliyorsunuz. Yani menajeri dedi ki istediğimiz rakamları kabul ederseniz etmezseniz istediğimiz rakamlar kabul edilmezse biz oyuncuyu serbest kalır maddesiyle çıkışını alacağız diyor. Yani ne demek istiyor? Kulüp bulacağız diyor. O yüzden böyle bir durum var Yunus'la ilgili de. Hocam sen ne diyorsun? Dörtlü mü üçlü mü oynarız Mutlu hocam? Senin yani Bence de Morata'yla. Barış hocam, yani bence de yine Okan Hoca üçlü defanstan vazgeçmeyecek. Yalnız burada işte orta sahadan defansa yardım edecek, koşacak oyunculara da ihtiyacımız var. Yani böyle Berkan'la, Kaan'la falan, yani ne kadar başarılı olabiliriz onu bilemiyorum ama orta sahadan yani defansa yani sürekli takviye olacak elemanlar lazım, öyle söyleyeyim yani. Muhtemelen yine 3-4-1-2, ileride 2 forvet, arkasında Mertens, orta sahada işte Torreira veya işte Kaan veya işte diğerleri, yani bu şekilde bir dizilişle sahaya çıkacaklar yani. Tabii bakacağız, göreceğiz yani. Morata da yani Morata Icardi'nin sanki bir versiyonu gibi. Yani e, aynı anda Icardi ile Morata bir arada oynayabilir mi bilmiyorum ama Osimhen'le Morata oynar veya Osimhen'le Icardi oynar diye düşünüyorum yani. E, Yani büyük bir ihtimalle bu arada Batshuayi'yi gönderecekler diye
tahmin ediyoruz yani. Şimdi Morata geldikten Mutlu Hocam, sonra. Morata'nın alınma sebebi şimdi önümüzdeki bu yıl sezon bittiğinde Osimhen büyük ihtimalle gidecek. Icardi'nin de ne olacağı belli Evet, değil. Icardi de evet, gidebilir. Icardi'nin de ne olacağı belli değil. Onun için birini garanti altına alıyor yani. Morata'yı alarak. Yani bir evet, tanesi elimizde kalsın diyor. Diğer ikisi de evet, giderse bir tane daha forvet alınır. Yani yine aynı o düzeylerde. Onun için onların hazırlığı da bu aslında. Onlar, yani sezon evet. sonunun da hazırlığı. Morata gibi isim de masana geldiği zaman kimse hayır demez. Ve şey olarak da güzel bir rakama geldi. Öyle pahalı bir Ya futbol şöyle olarak da hatta gelmedi. hocam, Evet. evet, evet. Yalnız Milan'da istenilen performansı gösteremedi diye yani biliniyor. 6 gol 2 asistle mi oynadı Hocam yanılmıyorsam. biz E, hocam biz Icardi'yi bitikken aldık. Icardi oldu. Yani sorun değil. Bizde evet. onlar oynar ya. Ya Oynar hocam. Türkiye Ben ona Ligi'nde ha. bence de oynar ama işte yani biraz da insan tedirgin oluyor. Ama şu ortamda Hocam alınması çok iyi oldu. Yani hocam gerçekten Türkiye isabetli bir Ligi'nde karar oldu. Galatasaray taraftarı aidiyet duygusu taşıyan futbolcuya inan var ya göklere çıkarır. Onun futbolunu Evet, yeniden doğmuş gibi oynattırır yani. Bu derece etkili bir taraftar grubu var Galatasaray'ın. Ondan dolayı Morata da geldiği zaman zaten o da şaşıracak. Zaten Mertens'in açıklamalarını duymadın mı? Adam dedi ben Galatasaray'ın bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum dedi. Bak taraftarın, evet, camianın Galatasaray'ın bu kadar büyük bir kulüp olduğunu dedi. Hiç tahmin etmiyordum, bilmiyordum dedi. İşte buraya geldiği zaman görüyorlar hocam. Ondan dolayı Morata evet. da geldiğinde görecek bu taraftar grubunu bağrına basacak. O yine de ayağa kalkar. Kötü futbolcu değil. Vuruşlar iyidir yani. Tek vuruşlar aynı e, tam golcü vuruşlarıdır. Osimhen koşar. Sağa Evet, sola koşar. Top getirir. Top taşıyıcı. Osimhen güzel top taşır bak. Ama işte orada evet. da tek vuruşçu adam lazımdı bize. Icardi'den sonra olmadı tabii. Morata da oranın eksikliğini büyük giderir yani. Oradaki sorun çözülür. Şimdi arkadaşlar yani Dumfries diyorsunuz da Dumfries'in 2028'e kadar sözleşmesini yeniledi, tazeledi yani uzattı. Dumfries'in şu anda piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Kaldı ki yani şu anda Inter'de oynamaktan mutlu olduğunu ifade etmiş, söylemiş. Dolayısıyla bu oyuncunun kim neyi yazdı ben anlamıyorum ya. Nereden çıktı? Yani Dumfries ismini kim ortaya atıyor? Kim nereye yazıyor? Ben anlayamıyorum arkadaşlar. Yani benim transfer mantığım, futbol mantığım bunu almıyor yani. Yani biz üçlü oynayacağız diyoruz. Siz hala sağ beke gidiyorsunuz, sol beke gidiyorsunuz. Yani anlamış değilim yani. Hala dörtlü defans kurgusu var taraftarlarda Barış Hocam. Yani o dörtlü Yani defans yok arkadaşlar, arkadaşlar. yani Evet. sizden ricam bakın, gerçekten ama gerçekten sizden rica ediyorum. Artık biraz da benim isyanım da bu, biliyor musunuz hocam? Yani bizim Türk futbol severlerini, özellikle Galatasaray camiasındaki taraftar arkadaşlarımızı böyle saçma sapan haberlerle meşgul etmesinler yani. Arkadaşlar inanmayın yani. İnanmayın. Bakın şurada transfer sezonu açıldığından beri sizinle yayın yapıyoruz. Doğru mu? Beraberiz. İşte haberler veriyoruz. İşte yayınlar yapıyoruz. Şurada gol yediğimiz bir haber ben yok yani. Şurada yani kendi adıma söylüyorum. Gol yediğimiz bir haber yok. Arkadaşlar bizi takip edin. Bakın, gerçek olmayan bir şeyi zaten burada söylemeyeceğiz. Söylemeyiz de yani. Ha şimdi demişler ki Inter'den gitse bile Premier Lig'de İspanya, yani evet abi, yani yok böyle bir şey ya. Cristante diyor. Evet, notumu aldım Bryan Cristante'yi. Şu ana kadar henüz bir haber yok. Ama takip edeceğim. Haber geldiği anda sosyal medyada paylaşacağım. Düşerse. Şu an bir şey yok arkadaşlar. Bakıyorum tekrar. Yani daha 3 saat önce haber var evet, ama şöyle bir haber var. Az önce okudum. Fiorentina Fagioli için anlaşma gerçekleşmezse alternatif olarak
Cristante'yi düşündü. Yani Fiorentina Cristante'yi düşünüyor. Galatasaray'la herhangi bir haberi yok yani. Şu an bir haberi yok. Ha, bir saat 2 saat sonra olay farklı gelişir. Ona bir şey diyemem. Ama şu an itibariyle henüz Galatasaray haberi yok. Yok yani. Yani olsa zaten burada ben net göreceğim yani. Net göreceğim. %100 eminim yani. Şimdi arkadaşlar Icardi ile ilgili de size bilgilendirme yapayım. Icardi şimdi geldi. Kısa bir süreliğine geldi Icardi. Yani hani tedavisi burada devam edecek falan filan böyle söyleniliyor şu anda ama Icardi kısa bir süreliğine geldi. Buradaki işlerini halledecek. Buradaki işlerini hallettikten sonra yine gidecek. Şu anki mesele o. Ha, Okan Hoca, yönetim bir araya gelir, otururlar. Bak Icardi, takımın sana ihtiyacı var. Taraftarın sana ihtiyacı var. Şu an biraz çalkalanıyoruz. Biraz sıkıntılı bir süreçten, dönemden geçiyoruz. Bizle beraber ol, bizde kal derler ve ikna edebilirlerse Icardi bu süreçte de yine burada devam edecektir. Bir süre daha. Barış Yani hocam oraya bir virgül koy. Şöyle diyeyim. buyur O gün hocam. antrenmandan sonra biz Yener Hoca'yla sohbet ettik. Sağlık Evet hocam. Grup Başkanı Galatasaray'ın Yener Hoca'yla. Evet. Yener Hoca şunu söylüyor. Ben diyor Icardi'yi şu anda gel deme şeyim yok diyor. Yani söz hakkım yok diyor. Icardi orada tedavilerini yapıyor. Günlük bize oradan tedavi şeyleri geliyor diyor. Anladın mı? Videoları geliyor diyor. Bizim şeyde gidiyor diyor. Ama ben Aynen öyle illa Şenol. Hoş geldin. ama ben illa Icardi'ye Türkiye'ye geleceksin diyemem. O yönetimin işi diyor. Yönetim bana soruyor diyor. Ben de diyorum ki diyor işte tamam bizim şeylere, kriterlere uygun tedavilere uyuyor. Antrenmanları yapıyor. Salonda işte evinde şurada burada. Şu anda diyor bizim sağlık kurulunun çağırma şeyi yok, gerek yok diyor yani. Anladın mı? Orada zaten gereği yapılıyor diyor. Şimdi buraya gelse ne yapacak? Icardi tamam gelsin gitti. Ya arkadaş bu ağır bir sakatlık geçirdi. Daha 5-6 ayda yok neredeyse. Bu seneyi kapattı zaten. Adam iyice adam gibi tedavisini görsün. Nerede? Kendi memleketindeyse. Çok futbolcu zaten yabancı. Kendi ülkesine gidiyor. Kendi ülkesinde, kendi doktorlarda tedavi görüyor. Ondan dolayı bekleyeceğiz. Önemli olan yaz kampında Galatasaray'a katılıp kampı beraber geçirmeleri. Bizim şu anda şeyden beklentimiz o. Ha Fenerbahçe maçında tribünde olacak. Onun garantisini vereyim. Fener maçında Icardi. tribünde olacağını ben de düşünüyorum ama Evet, sonrasında olacak. yani Evet. evet. Geri gider. Evet Mutlu Çünkü hocam. Hı hı. evet, öyle bir şeyi var durumu. Evet arkadaşlar Evet, Morata'nın uçağı aşırı değil mi Mutlu hocam? İstanbul'da şu anda aşırı sis var. Çok sis var. evet, Evet. evet. Yarın Adnan Şey, hocam karşılamaya gidiyor Morata'yı. Bir de eğer evet. fırsatını bulursa orada bir röportaj gerçekleştirecek arkadaşlar. Melik Demiral haberleri var diyor Hamza. Evet Hamza, Melik Demiral haberleri. Buyur Mutlu hocam. Şeyde Başakşehir maçı Başakşehir Samsun maçını az önce ben maç önce biraz izledim. Statta inanılmaz sis vardı. Yani maç esnasında bile sis vardı. Yani uçağın kalkış inişlerinde falan tabii ki bir takım sıkıntılar olabilir. Muhtemelen yarına da kalabilir yani diye düşünüyorum yani Morata'nın karşılanması. Gündüz hocam 1,5 diye hesap ediliyor. Öğlen Evet, 1,5. Şimdi evet. arkadaşlar şimdi soruyorum. Kutlay. Var abi Cristante diyor. Kaynak sağlam diyor. Di Marzio diyor. Bak diyor. Ya arkadaş Di Marzio neyse. Yani ben Di Marzio'nun haberine bakmam. Ben Romano'nun haberine bakmam. Ben Yağız'ın haberine bakmam. Ben kimsenin haberine bakmam. Ben önüme düşerse önemli değil. İlk haberi Di Marzio vermiş, Romano vermiş, o vermiş, bu vermiş. Haber olarak ilk vermesinin bir önemi yok.
gerçekliliğinin bir önemi var. Ben araştırmadan, görüşmeden, konuşmadan, netleştirmeden, haber bana düşmeden bunu ben size Di Marzio söyledi diye, Romano söyledi diye veya Yağız söyledi diye 3 isim sayıyorsunuz sürekli. Başka isimleri saymıyorsunuz nedense. Bunlar söyledi diye ben size gelip evet doğru haklı mı diyeceğim yani. Hayır. Ben kendi haber kaynağım zaten burada yani. Bizim haber kaynağımız zaten var yani. Ya şimdi izleyicilerimizin biz burada- bir kısmı Barış Hocam anladığım kadarıyla bir kısmı sosyal medya üzerinden izlenen videolarla yorum yaptığı ortaya çıkıyor. Şimdi Ya evet, sevgili yani arkadaşlar maalesef. şimdi bizim Barış Hoca'nın burada anlatmak istediği biz yani o tarz haberlerle yayın yapmıyoruz. Yani Barış Hocam'ın söylemek istediği yani kesin kaynaklarla yani elde edilen bilgilerle konuşmaya çalışıyor. Yoksa sosyal medya üzerinden izlenip ondan sonra tekrar burada yorum yapmak pek mantıklı değil yani. Ha, onlar içerisinde de gerçeğe yakın haberler yok mu? Var tabii ki ama e, yani Barış Hocam daha sağlamcı hareket etmeye çalışıyor. İşin aslı bu İşte yani. hocam işimiz bu diyorum ya. Bak bunu bizim burada bak sürekli bizi izleyen arkadaşlara sürekli tekrara düşüyorum. Aynı şeyleri söylemek zorunda kalıyorum. Buna üzülüyorum biraz. Ya bizim işimiz bu diyorum. Evet. Her gün kaç tane telefon görüşmesi yapıyoruz. Şu an hele transfer döneminde akşama kadar peltimiz çıkıyor. Biz burada kulüplerle, kulüplerin menajerleriyle zaten görüşüyoruz Avrupa'daki birçok oyuncunun. Bizim işimiz bu yani. Ha, Di Marzio veya Romano örnek veriyorum. Tamam bunlar evet. Yani evet şeyleri var yani. Birçok menajerle ağı var. Haberi ilk o yaptı diye ben de evet haberi o yaptı. Doğru söylüyor, haklı, görüşülüyor demem. Diyemem. Diyemem abi yani. Ben haberi doğrulatmam lazım. Ben haberi doğrulatmazsam isterseniz en son ben söyleyeyim. Önemi yok yani. Ben habere doğrulatacağım, inanacağım ki ondan sonra gelip burada konuşacağım yani. Barış Hocam ilk haber Laf vermek olsun diye. Yoksa ben burada size bakın ben size istiyorsanız Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerin hepsini sayayım ben size. Ama öyle, anlamı yok yani. Barış Hocam ilk haber vermek sorun değil. Doğru Ya haber değil vermek tabii. önemli Doğru olan. haberi vermek Doğru tabii haber. Tabii ki ki, canım. tabii Doğru ki. haber yani. Doğru. İlk Yani haber ne abi yani? dediğin gibi biz 100 tane isim sayak şu anda. 100 tane isim sayalım. Sorun değil ki. Bu 100 tane ismin zaten Bu arada 3-4 tane bu arada salınacak. doğru olabilir. Ben ona bir şey Tabii. demiyorum. Ya doğru olma ihtimali olabilir. Ama ben buna emin olmam lazım. Ben bu haberi doğrultmam lazım. Ben bu haberi doğrultmazsam sizin karşınıza bir daha nasıl çıkacağım ben? Demeyecek misiniz? Abi bak nasıl gol yedin. Bak abi şöyle diyordun da böyle oldu da bak şöyle oldu. Şu an sizin son günlerdeki yayınımıza olan güveninizin sebebi doğru bilgi aktarmamızdan kaynaklı değil mi? Yani bunu siz de farkındasınızdır herhalde yani. Sadece bunu anlamanızı rica ediyorum yani. Hani o Evet. yazdı. Evet abi kesin bilgi abi. Kesin bilgi abi net yazdı abi. Bakacağız. Kesin olabilir. Ama ben işim gereği bunu doğrulatmam lazım. İlk haberi o verdi. Vay efendim tamam kesin net bilgi abi. Bunlarda şey yok yanlış olmaz. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz ya? Yani oradaki haberi bizim verenler bizden farklı değil ki yani çok tabii da can- şey değil bizden ya ileride biz değiller yani. anlatıyoruz burada. Diyoruz ki biz de Avrupa basın yani biz birçok ya şimdi tekrar söylemek istemiyorum. Ben üzüldüğüm için bunları sürekli anlatıyorum abicim burada ya. Lütfen rica ediyorum. Yani her habere tamam evet olacak var, olmayacak var falan. Abi o onu yazdı. Ya Tayfur Bingöl ne abi? Tayfur Bingöl nedir abi?
Yapmayın, gözünüzü seveyim yani. Hakikaten üzülüyorum. Sonra bizim Beş, tayfa işte, sonra bizim Galatasaray tayfası yangına düşüyor işte. Abi biz Beşiktaş niye transfer yapamıyoruz? Abi şöyledir, abi böyledir. Bak o işte yazıyor, oluyor da o şöyle. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Telaşa düşürmeyin kendinizi. Rahat Şimdi olun. hocam Şimdi hocam biz diyoruz ki Beşiktaş'ta şu anda kadrosunda Galatasaray'da forma giyecek kaç futbolcu diyoruz? Bir iki tane sayıyoruz değil mi? O kadar. Tayfur Bingöl gibi adam zaten Beşiktaş'ta forma giyememiş. Ya ben Tayfur Bingöl ismini He. duyunca kafamdan vurulmuşa dön. Yani abi ne Ya alaka ya fazla Tayfur fazla Bingöl ya? dikkate almaya Ne gerek yok Tayfur Barış hocam. Bingöl Uzatmaya abi? da gerek yok yani. Boş ver. Hocam Fazla yok. dikkate almaya da gerek yok yani. Tabii ki Evet. illaki ama yani şöyle söyleyeyim. Üzülüyorum. Bak yıllardır bizim e, tayfanın şeyiyle oynadılar. Dengesiyle oynuyorlar yani. Barış hocam şöyle de izleyicilerimize anlatalım. Biz bu haberlerin, ana kanalların, ana gazetelerin, ana ajansların, yorumcuların hep içindeyiz zaten. Birebir yani içindeyiz, beraberiz. Ben size şunu söyleyeyim. Yöneticilerle Buradan görüşüyoruz net tabii. şunu da söyleyeyim. Biraz belki şey olacak ama yanlış anlamayın beni ne olur. Yani özür de diliyorum. Ne olur affınıza sığınarak. Bana düşmeyen haber hiçbir yere düşmez. Ha 3 dakika sonra düşer. Biri söyler ama 3 dakika sonra düşer. 5 dakika sonra düşer. 3-5 dakikası var yani. Öyle O Her söyleyeyim kadar haber, size net tabii yani. yani. O her kadar habere net yani. inanılmaz. Her habere inanılmaz. Evet. Onu dikkat Ha etmesi lazım ama arkadaşlarımızın. sizin hatırınıza bakacağım. Belki yayını kapatırız. Haber bana gelir. Bu saatte kimseyle konuşamayız ama yarın bir telefon trafiği yaparız. Deriz ki Hocam arkadaş nedir sosyal durum? şeylerimizde paylaşırız zaten. Tabii direkt sosyal Ha. hesaplarda paylaşırız. Evet Mutlu Hocam buyur. Barış hocam yani işte bir takım Hocam bir şey isimler geçiyor. soracağım. Şöyle sorayım sana hocam. Okan Hoca'nın Evet. üzerinde transferlerin gecikmesiyle ilgili bir baskı olduğunu düşünüyor musun hocam? Yani var tabii Barış hocam. Bence bir baskı oluştu yani. Şu an bile oluştu. Gecikmesiyle ilgili Okan hocam biraz şeye girdi. İşin açıkçası stres demeyeyim de biraz gerginleşti yani. Tabii taraftarın bu da şeyden kaynaklı. Yani son Ajax maçındaki mağlubiyet ve taraftarın beklentisinin karşılanamaması ister istemez bu Okan'a kadar yansıdı yani. Yönetimden de ses çıkmıyor. Böyle bir durum var yani. Bu bir gerçek yani. Ama dediğim Peki gibi az önce de kriz söylediğim gibi yönetimini evet. sürekli Okan Hoca'nın yapıyor olabilir yani yapmak durumunda kalması sence doğru mu? Yani tek başına üstlenmesi doğru değil Barış hocam. Yani tek başına kaldıramaz. Yani bu yönetimle birlikte hareket etmesi lazım. Yönetimdeki işte artık transfere bakan kimler varsa orada İbrahim Hatipoğlu veya Kavukçu falan artık onlar kendi aralarında Okan Buruk'la istişare ederekten ne yapılması, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği, nasıl bir adım atılması gerektiği ile ilgili muhakkak istişareler yapılıyordur yani. Okan'ın da tek başına bunu üstlenmesi hem doğru değil hem de kaldıramaz da yani. Bu bir gerçek yani. Kolay bir olay değil, kolay bir süreç değil yani. Bir de bu işin Barış Hocam hem sorumluluğu var hem de taraftar karşısında yani gelecek kişinin başarılı veya başarısız olmasında da bir baskısı olacak yani. Onun için bu gibi konular tek başına yapılacak olaylar değil yani. Tek Okan Hocam'ın tek başına yapacağı iş değil yani. Adnan Hocam, Okan Hoca'nın büyük isimleri, büyük oyuncuları idare edebilme sistemini, yöntemini şu ana kadar başarılı buluyor musun? Evet. Tabii. O konuda başarılıdır zaten. Icardi gibi, Osimhen gibi futbolcular, Mertens gibi bu futbolcuları gerçekten bir araya getirmek, bunların sessiz sedasız, Batshuayi gibi bir yedeğin
hiç konuşmaması. Batu Şahin o gün antrenmanda, son antrenmanda hocam en neşeli futbolcu saha. Yani futbolcunun için Hocam en şeyi neşeli. fark ediyorsun değil mi? Evet. Yani maç esnasındaki o kameralara yansıyan yüz ifadelerinin antrenmanlarda hiçbir alakasının olmadığını Alakası yok farkındasın hocam. değil mi? Yani Hocam çünkü maç çok streslidir biliyorsunuz yani. Ya berabere kalıyorsun ya zor yeniyorsun. İşte seyircilerin baskısı o anda yeri geliyor. Bak Muslera gibi bir kaptan yuhlanıyor birkaç kişi tarafından. Bu gerilmeleri normal hocam. Strese girmeler futbolcuların o sahada 50 bin kişinin önünde gerçekten kolay bir şey değil. Bunun yanında hakemler de zaten bizim sahada gerçekten futbolcuları elinden gelen her şeyi yapıyor strese sokmak için. Sinir küpü oldu futbolcular çok maçlarda yani. Ama ondan sonra maçtan sonra antrenman zaten bak hepsi pamuk gibi. O konuda ben Adnan Hocam Okan o Hoca. neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Hı hı. Özür diliyorum. Okan Hoca Yok, yok. her şeyden önce futbolculara saygı duyuyor ve sahipleniyor. Saygı Tabii canım. duyduğu vakit zaten sevgi de beraberinde geliyor ve sahipleniyor. Bu her ikisi saygı ve sahiplenme olayı futbolcu teknik yönetim arasında, teknik yönetim arasında bir samimi bir ilişki haline geliyor. Öyle olunca da başarı ister istemez yani veya işte ne bileyim saha içerisindeki teknik heyet, futbolcu yönetimi de e, daha kolay oluyor yani. Oradaki büyük futbolcuları yönetme dediğiniz olay Barış Hocam. Yani Okan Hoca'nın bence bunu yönettiğini düşünüyorum. Ben de yani o fikrimi belirtmiş olayım bu arada. Bir Yani de bunları yaptığı için evet. bir de futbolcular Okan Hoca'nın forma adalet olduğuna inanıyorlar. Evet. Gerçekten şöyle bir Evet. bakıyorsun, bir tarıyorsun forma adaleti. Yani oynayana formasını veriyor kardeşim. Oyna al. Şimdi oynamadan Evet. da e, forma verilmez. Öyle bir şey yok. Sen yatacaksın, form şimdi Nelson isteyeceksin, haberi var oynayacaksın. denildi Verona ile ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bendeki haber Napoli. Napoli ve Lecce arkadaşlar. Yani ikisinden birisi. Napoli. Napoli ve Lecce. Verona olayının bende yok arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bende Verona yok. Şu an yok. Napoli var, Lecce var bende. Hoş geldin Lubat. Sağ olasın. Eğer Galatasaray istediği stoper alamazsa Nelson'a izin vermez. Nelson da ikinci yarı bu kadroda yer alır, oynatır Hocam da bak bak Okan Hoca. şöyle düz mantık Evet. yapalım. Nelson'un gitmesine izin verdiyse kulüp ki 12 milyon euronun bunu daha önceki dün de söyledim. 12 milyon euronun altındaki hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini söyledi kulüp. Madem gitmek istiyorsun, madem transfer istiyorsun, o zaman Bu rakamı 12 getir milyon diyor. euro. Evet. Ha, Evet. Nelson'un gideceğin ihtimaline karşılık şu anda kulüp bazı görüşmeler yapıyorlar. Yani stoper anlamında görüşmeler var. Yani Nelson gittiği anda yerine alınacak oyuncu görüşmeleri yapılıyor. Ha, Nelson 12 milyonun altında bir rakam veya işte 10 milyona falan, yani bu zaten eğer öyle bir rakam gelirse elinde tutacak Galatasaray. Sağ kenarında zaman zaman oynatmaya çalışacak yani. Durum bu. Şimdi Okan Buyur Hoca da hocam. şöyle de bir görüş var hocam. Okan Hoca şimdi diyor ki bak hala hep ileriyi güçlendiriyor farkındaysanız Galatasaray. Forvet tarafını, uç noktaya, üçüncü bölgeye. Okan Hoca diyor ki ben iki tane yersem üç atarım diyor. Üç yersem dört atarım diyor. O güvence de var. Onun için orayı kemik şeyini bozmak istemiyor ileride. Ben diyor stoperleri işte Metehan'la Nelson'la öyle böyle idare ederim. İşte bana birkaç futbolcu daha alırsanız işte olmazsa diyor yani eğer bu kaliteli futbolcu olmazsa benim ileriyi sağlam tutun ben bir fazlasını atarım diyor Okan Hoca. Yani 3 yerim 4 atarım. 2 yerim 3 atarım diyor. Çünkü Galatasaray'ın gol atmada problemi yok zaten. Galatasaray'ın problemi gol Evet. yemede. Avrupa'da en fazla gol atan takım yani. Ama Ya en fazla da şöyle, gol yiyen takım En bu fazla arada gol yani. yiyen Evet. takım ha. evet. Yani E, ondan dolayı
İşte biraz bu gol yemeyi aza indirirse Galatasaray rahat rahat maçlarını kazanacak. Yani Şimdi gol Torreira'nın yemesini azaltması lazım, evet. Torreira'nın gitme ihtimali var mı? Biraz mutsuz gibi diyor. Evet, yani Torreira'nın gitme ihtimali var. Biraz da tabii takımdan Muslera'nın gidecek olması falan, yani bu durum biraz onu da mutsuzluğa sokacak gibi görünüyor şu an itibariyle. E, Yani bir sezon sonu belki bir Torreira ayrılığı da söz konusu olabilir. Murat, Barış hocam, bence çok özür diliyorum Torreira'nın hocam. mutsuzluğu, evet, Çok özür diliyorum. Mutsuzluktan değil hocam o. Mutsuzluktan değil. Soru öyle Aha, soru geldi aşk ona. hayatından. Ondan dolayı ha. tamam. Aşk hayatı Ee, mutsuzluğu Murat, ondan dolayı. şöyle olabilir diyorum ama şu an bende öyle bir bilgi yok yani. Hani şimdi yok o bu falan demiyorum. Olabilir abicim ama bende bir şey yok. O yüzden bende yoksa yani söyleyemem burada, yani onu dile getiremem yani. Evet. Icardi kalsın ya demiş. Icardi de sezon sonu gidecekler arasında olabilir arkadaşlar. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Adnan hocam, Icardi'nin gitme ihtimali var mı? Mutlu hocam, daha sonra sen. Icardi'nin var hocam. Icardi yani gidebilir. Gitme ihtimali de yüksek. E, Olur. Zaten onun transfer teklifleri gelir. Ya İtalya ya da yine memleket Arjantin'e gidebilir. Çünkü Galatasaray zaten Morata'yı alma sebebinin birinci sebebi Icardi gidecek diye alıyor. Bak, Evet. Icardi şu anda belli değil. Çünkü Icardi'nin yerine. Osimhen de zaten o 65-70 milyon euro bence zaten Galatasaray şu anda kaldıramaz. Vermemesi de lazım. Osimhen ayında yine orada bir futbolcu Galatasaray bulur. Yine Afrika'dan falan siyahi futbolcular vardır. Getirir. Nijerya'da var, bilmem Kolombiya'da var. Çok iyi futbolcular var. Getirir. Morata ile beraber 1,5-2 sene daha öyle götürürler. Ya bu böyle devam edecek hocam. Döngü böyledir. Icardi tamam, biz Ya 2 senedir faydalandık. Güzel. Allah razı olsun ya şimdi diyeceğiz. şöyle söyleyeyim. Evet. Galatasaray'ın listesi çok büyük hocam. Çok geniş bir havuzu var yani. Hocam 5-600 Çok büyük tane havuzu liste var var. yani. 5-600 tane tabii. Tabii yani çok büyük havuzu var yani. Ha, buraların içinden eleye. Bir de şu var. Az önce bir dakika, o mesajı buluyorum. Transferlerden sonra yine alışma süreci olur mu sizce demiş. Şöyle söyleyeyim. Kış transferi, yani Ocak transferi için alışma sürecinin yaz transferine nazaran daha hızlı gelişeceğini, daha hızlı olacağını düşünüyorum. Neden? Çünkü oyuncu fizik olarak hazır. Sadece ve sadece taktik olarak oyun anlayışını anlaması gerekiyor. O da maksimum bir hafta sürer. Antrenmanlar, onlar bunlar falan. O bir haftada oyun anlayışıyla. Zaten oyuncuları şu anda transfer olacak oyuncuları, artık imza aşamasına gelmiş oyuncuların bir tık öncesinde oyunun neresinde kullanılması gerektiğini oyuncuya anlatılıyor. Hangi sistemle oynatılacağını anlatılıyor. Yani oyuncu, yani futbolcuların çoğu bütün sistemlerin yani çoğunu biliyor yani zaten. Sadece takım hangi sistemde oynayacak ve ben hangi bölgede görev alacağım? İşte hangi şeyde düşünüyorsunuz beni gibi, yani bu tarz konuşmalar konuşuluyor. Oyuncu geldiğinde zaten fizik olarak hazır. Hani bir sorunu yok. Kondisyon olarak, fizik olarak. Birçoğunu da takıma geldiğinde zaten tanıyor yani. Yani arkadaş olarak bir şekilde mutlaka bir yerde daha önceden beraber olmuşlardır yani. Ne olacak? Biraz işte şehre alışmak, ona alışmak, bunu bir hafta, max hadi 2 diyelim yani. Hocam onlar çok büyük profesyoneller ya. Çok büyük Tabii. profesyoneller. Yani onlar Ya ben kış A transferi için diyorum klasmanda hocam. Ha, yaz tabii. transferinde nasıl olur? Şimdi yaz transferinde tatil Kamp süreci falan geçiriyorlar. filan. Kamp geçiriyorlar Tabii tabii. yani bunlar daha uzun olduğu Tabii. için alışma evresi daha uzun olabiliyor. Bak, yaz şeyinde ne oluyor? Ee, Lige tam asıldık Uyum diyeceğiz. süreci, 5 evet. hafta, 6 hafta, 7 hafta geçiyor yani neredeyse. 7-8 hafta geçiyor yani. 7-8 hafta sonra takım ritmini yakalıyor. Ama şu an öyle değil. Oyuncuların hepsi şu anda kondisyonu yemiş yani. Hazır oyuncular yani. Sadece
taktik ve mental olarak hazır. Adnan hocam gülüyorsun ama. Ben şimdi neye güldüğümü söyleyeceğim, size onu anlatayım. Söyle. O gün Söyle. Fenerbahçe'yle birkaç muhabir arkadaş da var, sohbet ediyoruz. Ya dede, biz niye bu kadar menajerlere, işte scout ekibine falan kurdu Fenerbahçe para veriyor? Okan Hoca'yı bu işe şey yapsınlar. Okan Hoca zaten kime talip olursa Fener alıyor. Yani Okan Hoca transfer yapsın Fener'e. Adnan Hocam, Fenerbahçe Sukut ekibine para vermesine gerek yok. Galatasaray'ın Sukut ekibi zaten Fenerbahçe'ye bir nevi hizmet ediyor gibi bir şey yani. O aklıma geldi şimdi. Ben de dedim yani Okan Hoca Evet, Fener'e çalışıyor. Kim isterse Fener onu alıyor. evet. Bak şurada da katılıyorum. Havuz büyük olabilir ama bit pazarında alışveriş yapar gibi transfer yapılıyor. Elde kim kalırsa aynen öyle. Sorun biraz da şöyle. Bak bunu hep dile getiriyoruz. Yine dile getireyim. Mesela Fenerbahçe hep nakit para tak 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 saydı aldı oyuncuları. Biz sürekli yani taksitle almaya çalışıyoruz yani Barış oyuncuları. Hocam, Biz o biraz da orada 500 tıkanıyoruz. 5-600 kişilik listenin içinde 12-13 yaş grubu çocuklar da var. 17 yaş Tabii tabii grubu. tabii canım. Tabii Altyapı. alt lig Tabii. herhalde Yani herhalde hepsi yani. böyle baba 30 yaşında futbolcu değil onlar. Onların çoğu genç. Altyapı futbolcuları da var onların içinde. Galatasaray arıyor tarıyor Afrika'dan falan. Bak, Osimhen'in akrabasını bile getirdiler altyapıya. Ondan dolayı ya Galatasaray illa işte A takım için değil, altyapı için de futbolcu listesi var elinde. Minik takımda şu anda Galatasaray'ın 12-13 yaşında yabancı futbolcu çocukları var. Yani onlar olacak. Öyle olmalı zaten. Öyle taramalıyız. Galatasaray bu konuda, altyapı konusunda gerçekten iyidir. Her zaman iyidir. Galatasaray'ın altyapıdan çıkan futbolcuları, bak, teknik direktörlükte bile başarılı oluyor. Niye? Çünkü temel çok iyidir. Hem Galatasaray ahlakıyla yetişiyor, Galatasaray terbiyesiyle yetişiyor. Orada da futbolun her şeyini öğreniyorlar. Orada saygı var, sevgi var. Gerçekten bu çok önemli bir şey. Bak, Galatasaray bu konuda Fenerbahçeliler ya bizden futbolu bırakan hiç kimse hocalık yapmıyor diyor. Ama Galatasaray'da bak, Galatasaray'da futbol bırakmış çok hoca var. Bunlar önemli şeyler yani. Evet. Kristante'yi beğenmeyen kim? Caner ya. Mutlu hocam sana soruyorum. Peki Evet. Galatasaray'ın Florya'dan çıkıp Kemerburgaz tesislerine yeni bir tesise işte sağ zemini, ortam, o bu yani her şeyle e, üst düzey bir tesise geçmesi oyun anlamında oyuncuları ve Galatasaray'ı geliştirecek midir? Yani ne düşünüyorsun bu konuda? Bir avantaj Barış Hocam, senin bakış açında tabii ki, avantajı ne olacak? evet, anladım. Tabii ki değiştirecektir. Tabii ki avantaj sağlayacaktır Galatasaray'a. Yani en azından tesisleşme konusunda yani şu anki Florya ile kıyaslandığı vakit orada Kemerburgaz'da bütün restorantı, kafesi, ondan sonra pansiyonu, her şey içerisinde olacak. Yani futbolcular istediği her şeye orada elinin altında ulaşabilecekler. Yani daha yeni bir tesis olduğu için daha hijyenik, daha temiz, daha işte böyle göze hoş gelecek yani. Ancak buradaki sıkıntı sezon ortasında geçme durumu biraz sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Yani şimdi nerede olursa olsun bir ev değiştirdiğinizde dahi hem evin yeni olmasından dolayı bazı sıkıntıları olabilir. Hem yani sitenin olduğu gibi daire içinin de olabilir. Artı işte yani site tesislerinde sıkıntılar olabilir veya komşularda sıkıntılar olabilir. Aynı bunun gibi Kemerburgaz'da da yani sezon ortasında gidilmesi biraz bana sıkıntılı olabilir gibi geliyor. Ama bunu sezon sonuna bırakılırsa önümüzdeki dönem için kamp dönemi falan orada geçirilir veya işte bir takım çalışmalar orada yapılır falan. Hocam çok özür diliyorum. Son Galatasaray, dakika, son dakika hocam. Son dakika bana gelen şu an evet, haber. Hemen arkadaşlarıma söyleyeyim. Fenerbahçe Firmino ile ilgileniyor arkadaşlar. Fenerbahçe'nin Firmino'ya ilgisi var. Roberto Firmino Galeno'nun 50 milyonla alınması nedeniyle Al Ahli'den kesilebilir. Yani kadro dışı bırakılabilir ve bu da
kadroda yabancı oyuncu fazlalığına yol açacak. Tam Dolayısıyla da kimin yerine oynatacak Firmino'ya? Kimin yerine oturuyor? Fred var, Fenerbahçe'den Talisca var. Firmino'ya ilgi var. Maximen gitti hocam. Tamam mı? Tamam. Daha sonra diğer iki, şimdi şu anda Fenerbahçe'nin FIFA'dan uyarı da var. Yani şöyle bir uyarı Hocam var. ceza 6 gelecek tane, Fenerbahçe'ye. ya onu zaten Ceza dile gelecek. getiriyoruz. Sezon Ama sonunda gelecek. şöyle bir uyarı var. Transfer şeyi var. Yani 6 tane oyuncusu kiralık olduğu için FIFA'dan uyarı geldi. Cengiz ve Ciku'yu şu anda kiralık veya şey olarak veremiyor Fenerbahçe. Elinde Tabii. kilitlendi kaldı şu anda. Yani nasıl yapacak, nasıl edecek, nasıl bir yöntem bulacak onu bilmiyorum. Ama şu an bana gelen bilgi, haber, son haber, son dakika Fenerbahçe Firmino'yla ilgileniyor arkadaşlar. Ha, olur olmaz ayrı bir mesele ama Galatasaray ilgileniyor. o sayıyı da patlatabilir. O sayıyı da her an açıklayabilir. Bak, onu da söyleyeyim. Çünkü o sayının yerine de futbolcu aldılar. O da gönülsüz zaten. O sayıda gitmek istiyor Fener'den. Sözleşmede imzalamadı. Galatasaray o işi derinden yürütüyor. Her an o sayı bombası da patlayabilir Galatasaray'da. Onu söyleyeyim. Ben onu bir ara hatırlıyorsun yayında demiştim. Osay Samuel'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Bize uyar mı diye demiştim. Sormuştum hatırlıyorsanız. Oynar. Bizde oynar. Rahat He, oynar. dolayısıyla bunun Galatasaray, yani Galatasaraylı bir yöneticinin aracılığıyla oyuncunun menajeriyle görüşüldüğünü bildiğim için sormuştum. Ha, olur olmaz ayrı bir mesele. Bunu süre ve zaman gösterecek. Önümüzdeki dönemde ne olur bilemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın oyun sistemi şu anda 3 mü 4 mü? Bir defa kemikleşme, yani kadrolaşma anlamında bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Dörtlü oynayacaksan ona göre, üçlü oynayacaksan ona göre yani. Ya Ya belli şöyle, maçlarda evet, değişir Acun'un Hull zaten hocam. City'si var. Oraya Ha, bir şekilde hülleyle mülleyle falan bir şeyler yapacaklar. Ama ille ben şunu yaparlar. söyleyeyim size. Firmino'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu haberi bana düştü. Olur olmaz ayrı bir mesele. Ama görüşmüşler yani. Görüşülmüş. Stoper'de şu anda bende isim yok. Broadway. Bende bir isim yok. Peki Adnan Hocam, aynı soruyu sana da sorayım. Kemerburgaz tesisleriyle ilgili yani takım oraya geçtiğinde takımın performansını daha üst seviyelere çıkaracak veya oyuncuların sakatlanma risklerinin daha da aza indirecek çalışma ortamı, işte teknolojiyi de teknolojiyi de bunun içine kattığımızda salondaki teknolojiyi, çalışma teknolojisini falan, ne diyorsun hocam? Yani Galatasaray'a bir sınıf daha atlatır mı? Hocam abi muhakkak atlatır. Galatasaray zaten şu anda sezon ortasında geçmeyecek orayı. Sezon sonunda önümüzdeki dönem için geçiyor. Oraya hocam sadece bir antrenman sahası, işte antrenman yapılan yer diye düşünme. Galatasaray oraya hastane gibi sistemler kuruyor. Futbolcu sahalarına. Yani bir yabancı futbolcu dışarıya gidip ülkesinde ya da sağda solda tedavi görmeye gerek kalmayacak. İnan o derece, çünkü çok bayağı uğraş verilen bir tesis yapıldı. Futbolcular tek odada kalacaklar. Yani suite oda gibi tek başına. Eskiden Florya'da 2 kişi 3 kişi kalan futbolcular var. Şimdi orada işte saunası var, masaj salonları var, ondan sonra havuzları var, e, spor salonu var. 7-8 tanesi altyapı içinde, akademi takım içinde sahalar var orada. Daha da eklenecek sistemler var. Çünkü Galatasaray orada bu şekliyle kalmayacak. İleride daha ekleyecek sistemler var orada. Orası Galatasaray'a level atlatacak bir proje zaten. Yani Kemerburgaz tesisi, biz ne dedik? Florya projesi, Bankalar Birliği'nden çıkma ve Kemerburgaz'a gitmek. Bu üçünü Galatasaray gerçekleştirdi mi Real Madrid ayarında olacak diyoruz her zaman zaten. Gerçekten de olacak. Kemerburgaz Galatasaray için hocam olmazsa olmazı. Florya böyle tam donanımlı, tam teçhizatlı bir tesis yok oralarda.
dağınık dağınık parça parça binalar yapılmış zamanında, işte ulama ekleme yapılmış. Ama burası tam kompleks şeklinde. Yani 7 yıldızlı otel şeklinde yapıldı burası. Yani 5 yıldızlı da demiyorum. 7 yıldızlı. Hastane gibi Evet. sağlık bölümü var. Hastane gibi kuruluyor yani. Ondan dolayı burası çok modern bir yer. Yani bir futbolcu oraya girdiği zaman sağlığını, sakatlığını, her şeyin orada halledilecek. Öyle bir tesis. Tabii yani atlatacaklarını. Evet. Yanlucimi Inter'le adı geçiyor. Yani bilmiyorum. Yani Galatasaray'la herhangi bir şeyi yok şu anda yani. Bende yok yani, öyle diyeyim yani. Buyur hocam, evet. Evet, yazın transfer dönemi çok daha sancılı geçecek arkadaşlar. Kesinlikle katılıyorum. Haklısınız. Yani Ya, evet, ne diyorsun Mutlu hocam? Yaz transferi için Galatasaray'daki durumu nasıl görüyorsun? Doğru söylemiş Emrah Saraç kardeşimiz. Yani şöyle Barış Hocam, inşallah bir kaza bela olmaz, şampiyon tamamlarsa Galatasaray. Şampiyon olsa da, şampiyon olamasa zaten değişecek kadronun çoğunluğu. Şampiyon olsa da çok futbolcu değişecek Barış Hocam. Değişmek de zorunda. Değişmezse zaten takım e, yani kendini yenilemezse olduğu yerde sayar. Daha ileriye adım atamaz yani. Daha ileriye adım atmak için ne yapacak? Yeniler gelecek. Yani eskileri göndereceksin. Hem fiziksel yorgunluk, hem mental yorgunluk, hem yani artık şey yapacaksın ya. Yani taraftara, seyirciye hoş gelecek yeni isimler, yeni şeyler getireceksin yani. Bu şart yani. Doğru yani. Değişecek. %90 demeyeyim de %70'i veya %50'si en az değişecek yani. Bu bir gerçek yani. Değişmesi de gerekir Barış Hocam. Burada ben demin sorduğunuz soruyu Adnan Hocam'dan sonra cevap veremedim. Onu bir şey yapayım. Icardi ve Tabii Osimhen'le hocam, buyur. ilgili. Icardi büyük bir ihtimalle Barış Hocam gidecek. Hatta Arjantin'den Santos'la anlaştı diye bir söylenti de çıktı. Kesin olmamakla birlikte. Büyük bir ihtimalle ailesi için, çocukları için ayrılacak. Türkiye'den, Galatasaray'dan ayrılacak. Zaten Morata'nın transferinin Hocam yeni yapılmasının en büyük sevgilisi de nedenlerinden bir tanesi. yeni sevgilisi de Tabii tabii. istemiyor Türkiye'yi. Yani şu anda istemiyor. Yani Yani işte sezon sonuna onlar kadar bekleyecek yani. evet, aynen öyle. Hatta Osimhen bile ayrılabilir sezon sonu. Yani böyle bir durum söz konusu. Ondan dolayı Galatasaray'ın Morata'yı falan transfer etmesi şey değil, boşa değil yani. Bunların hep altyapısı bilinen konular olduğu için e, yavaş yavaş onlara hazırlık yapıyor yönetim. Doğru adım attı yani, bence mantıklı. Icardi'nin gitme ihtimali çok yüksek yani. Onu belirtmek istemiştim hocam. Orada bir yorum var, ona bakıyorum, anlayamadım tam. O yani Evet. şey mi diyorsun? Mutlu hocamın diyor, Ona baktım. Evet. katılıyorum diyor. He, ona katılıyorum diyor. Evet. şimdi Teşekkür Barış ediyorum. Hocam, Sağ olun. Evet. şey Hı hı. dedin ya, bu sezon sonunda, önümüzdeki yaz transfer Evet sezonu hocam. dedin. Aynı soruyu sana da sorayım, evet. Şimdi şöyle diyeyim. Bu sene de şampiyon olursa Galatasaray 3 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takım. Yani bir savaştan çıkmış bir takım düşün yani. 3 Evet. yıl şampiyon olmuş, mental Mental olarak olarak evet, çok Tabii yaşlanmış, tabii. aynı tabii zamanda hocam, yorulmuş, çok yorulur. yaşlanmış. Bunun yanında zaten Mertens bırakacak, Muslera bırakacak gibi, böyle senin ana damarların, futbolcular çoğu bırakacak. Onun için Galatasaray zaten en az 7-8 transfer yapacak yaz sezonunda. Tabii. Üç Hatta üç hocam beş tane, %70'i kesin değişir yani. tabii en az 7-8 tane yapacak. Çünkü bunların yerine de futbolcu alacak. Ondan dolayı bu normal hocam. 3 yıl savaştan çıkıyorsun. Kafa yorgunluğu, vücut yorgunluğu, bak ne oldu? Barış falan ne kadar yoruldu. Yunus bitti. Yunus mental olarak da bitmiş zaten. Ben her zaman diyorum, Türk futbolcusu değerini buldu mu ver gönder abiciğim. Bak ver. Ver gitsin. Çünkü geriye inişi çabuk oluyor. Türk futbolcusu belli bir şeyde kalmıyor hocam. Belli bir seviyede kalmıyor. Hele böyle forvet önünde hızlı top oynayan futbolcuların devamlılığı fazla olmaz bizde, Türk futbolcularda. Çabuk yıpranıyorlar. Çabuk havaya giriyor. Ondan dolayı
Yunus bu şimdi mi değerini verdiler? Gönder. Bir şey olmaz. Yunus'un yeri dolar şu anda. Daha transfer sezonu da var. Zaten menajeri yavaş yavaş Tabii. cozutmaya başladı yani. İşin aslı bir şeyler Yani şey yapacak. kafası rahat olacak hocam. Forman giyen adam kafası rahat olacak. Senden başka bir şey düşünmeyecek. İşi sensin. Eğer kafası başka yerdeyse, şu anda Yunus gitti, yurt dışına gitti, Demirspor'da oynadı, orada oynadı, burada oynadı, geldi Galatasaray'da şu anda yıldızlaştı. Yunus yerinde olayım, ben bundan sonra futbolu Galatasaray'da bırakırım. Avrupa'ya zaten gittin, kiralık gittin, gördün oraları. Sen Yunus şu anda gitsin Avrupa'da, bak kadroya bile girmeden geri gelecek. Yani böyle fazla havaya hemen girmesinler. Siz Galatasaray'da 11'e giriyorsanız, Galatasaray'ın yıldızı olmuşsanız, inanın Real Madrid istese gitmem ben ya. Ya gerek yok. Evet. Çünkü orada kadroya giremeyeceksin kardeşim. Bak Kerem Arda bile kestiler Adnan hocam. keser. Bak Kerem bundan sonra inişe geçer. Bak belki seneye yaz sezonunda kiralık bize geri gelir. Bak söyleyeyim size. Çünkü Evet. bizim Türk futbolcuların anlayışı bu. Arda Güler Fenerbahçe'nin az futbolcusuydu. Real Madrid'e gitti. Ya kardeşim gitme. Sen daha Fener'de e, işçi ol ya. Real Madrid'e gideceğin, Fenerbahçe'nin işçisi ol ya. Ne olur yani. Çünkü bu takımlar zaten Avrupa takımı. Galatasaray, Fenerbahçe zaten Avrupa takımı. Sen bu takımlarda 11'de yer buldun mu öp başına koy ya. Senin ne işin var? Burada da kötü para almıyorlar hocam. Zaten iyileştiriyor. Galatasaray 2 milyon euro verdi şu anda. Bunlar 3 istiyor. Tamam, orta noktada buluşurlar. Onlar anlaşır. Sorun değil. Ama kafayı düzelteceksin. Mentaliteyi düzelteceksin. Ondan dolayı bizim Türk futbolcularına benim hiç hocam belli bir seviyede kalmıyorlar. Sürekliliği yok. Bak Abdülkadir Ömür'ü Türkiye'de en iyi örnek Trabzonsporlu. 25 milyon euroya vermediler değil mi? Öyle bir rakama vermediler. Evet. Futbolcu şu anda yok. Nerede olduğu belli değil. Bak. Adını sanını duymuyorsun. İşte o rakamı fazla şımarmayacak takımlar. Abicim 100 milyon euroya 50 milyon euroya Türkiye'den kimseyi almaz da Türk futbolcu hocam. Avrupa'da, dünyada hiç kimse bizim Türk futbolcusuna vermez. Çünkü niye biliyor musun? Bilinçli vermezler. Yani bize para vermezler. Bize Peki verecekleri ben seviye buradan işte budur. Evet. peki ben buradan bir isim söyleyeceğim. Benim çok beğendiğim bir isim. Yani bu transfer olacak değil arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Bu sadece benim beğendiğim bir isim yani. Keşke bize olsa, keşke bize gelse, keşke bizde top oynama fırsatı, imkanı yakalayabilse. Biz de yani bizde derken Galatasaray taraftarı da oyuncuyu birebir izleyebilse. Yuri Tielemans. Yuri Tielemans Aston Villa'da. Arkadaşlar çok 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 beğendiğim bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Belçikalı. 27 yaşında. 1.77 boyunda. Ama tabii bize gelmesi 8'de oynuyor, 10'da oynuyor. Ayaklarına hakim, süratli, geçiş oyunlarını müthiş yapabilen bir oyuncu. Bilenleriniz vardır zaten. Oyuncuyu anlatmaya gerek yok çok fazla. Yuri Tielemans Galatasaray'da görmek isterdim. Bu benim gönlümden geçen isimdi arkadaşlar. Orta sahaya hani diğer isimler falan ben bilmiyorum. Yani Yuri Tielemans çok müthiş bir oyuncu arkadaşlar. Evet. Dumfries mümkün değil demiş. Yani Bir de Galatasaray Udinese'de oynayan aynen öyle. İstiyorduk bir ama olmadı. evet. Aynen öyle. Udinese'de oynayan Bikola teklif yaptı Galatasaray stoper. Slovan futbolcudan bu. Slovan sana da yakın oralarda zaten ülkesi. Yani 1.90 boyunda çok iyi bir fiziği var. Yani Galatasaray böyle bir boylu futbolcuya defansta çok ihtiyacı var hocam. 1.90'lık futbolcuya Galatasaray şu anda Muslera'nın önünde şart. 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 Bak ben Şart, doğru söyleyeyim. diyorsun. Muslera'nın önünde 1.90'ın üstünde bir futbolcu şart hocam. Arkadaşlar Tielemans'ı ben gönlümden geçeni söyledim. Yani olacak demiyorum ya. Tielemans tamam geçen sene o istenildi, gelmek istemedi falan Yakıştırdığım bir filan.
Bu arada bak beğeniler çok az ha. Yani dün daha iyiydi, bugün daha az. Bir beğeni de atalım yani. Arada sıkıştırayım Bir onu de da. hocam Yani bunu da 145 tane izleyicimiz var. Beğeni zayıf gerçekten. İzleyici arkadaşlarımıza söylüyoruz. Yani burada parayla değil, yani sizin de söylediğiniz gibi lütfen rica ediyoruz. Bizlerin de bir ilerleyebilmesi Motivasyonum adına, düşüyor ha. Motivasyonum evet, düşüyor bak. bir beğeni Haber tıklarsanız seviniriz. yapmayacağım. Galatasaray Şaka hocam yapıyorum. Morata'yla birlikte Pavlovic'i de paket şey yaptı. Aslında ikisini beraber getireceklerdi aynı uçakla. Milan Pavlovic'i vermiyor ama onun yerine Calabria'yı öneriyor Galatasaray'a. Calabria da Dedik iyi bir futbol. Kalebriye'yi He, de biz paket olarak söyledik hocam. he. Evet. Onu da işte önerdi de dur bakalım ne aşamadalar, ne yapacaklar. Pavlovic Var kendisi de gelmek istemiyor Adnan Hocam. Emrah, Bu arada ona da Emrah bak hep istemiyor. geç kalıyorsun ha. Emrah geç İstemiyor. kalıyorsun bak. Yani mesajlarda aktifsin, beğenide geçsin bak. Evet, Azerbaycan'dan yine bir kardeşimiz geldi. Azerbaycan'dan selamlar. Stoper şart ama bir onun kadar orta saha şart. Beke de iyi orta yapabilen oyuncu lazım diyor. Şimdi Umit şöyle Galatasaray dörtlü mü oynayacak? Bek mi alacak? Alması gerekiyor yoksa üçlü mü oynayıp beke ihtiyacı olmadan stopere mi gitmesi gerekiyor? Biraz da onu tartışıyoruz aslında yani. Aslında Barış Hocam biz Ya Murat. şöyle bu sağ kanatın yüzünden Kaan Ayhan'ı da kaybediyoruz farkındaysan. Çünkü o da yerinde oynamıyor. Orada Okan Hoca'nın verdiği görev doğrultusunda oynuyor. O da orada yıprandı. Farkındaysan birkaç Biyol açıklamasında ismi geçenlerden bir tanesi. Şartları Bikol sorulan diyorlar ona, oyunculardan evet. evet Sloven Bikol. futbolcu, evet. Biyol işte Jaka Biyol. Bu oyuncunun şartları soruldu arkadaşlar. Evet hocam. Ee, Kaan Ayhan Paketlerini da koyayım. şu anda mutsuz. Yani yerinden dolayı mutsuz. Tabii yerinden dolayı da mutsuz. Tabii Aynen hocam. hocam bu Evet. son maçta Ajax maçında ya bizim Abdülkerim sol açık oynadı hocam ya. Son dakikalarda sol açık yani düşün yani. Sol açık oynadı değil mi? Ceza sahasında çalım atıyor gidiyor. O da bitmişti zaten yorgunluktan. Onun için hocam e, birkaç yerde oynayacak yani iki tarafta da iki yönlü oynayacak en az üç yönlü oynayacak futbolcu transfer edeceksin aldığın zaman. Mesela orijin sağ bek. Sağ bek ya da sağ kanat diyoruz işte. Biz sağ bek dediğimiz defans değil işte. Sağ kanatta Fuleli topu götürüp orta yapacak. Adrese teslim yapacak. Böyle futbolcular lazım şu anda. Bu iki bizim golcüleri besleyecek futbolcular lazım. Sağdan soldan çok güçlü, suratlı, teknik, atletik iki tane kanat oyuncusu Aynen istiyorum öyle. ben. Jakobs Heh. güvenilir değil. Doğru. Jakobs'u bugün gönder. Gereği yok. Ne gereği var ya. Kağıt adam gibi o da. Cam adam derler ona ya. O da sakat bir geldi var zaten bir yok. Adnan Hocam. Hocam onu Baldırında zaten sakat geldi. Sürekli onu nüksediyor gereksiz o yere da. gereksiz yere aldılar. Ucuz da almadılar hocam ona. Kaç 7-8 milyon euro değil mi verdiler? Bir şey verdiler öyle. Evet. Pahalı da bir tıra. Gerek yok ya. Cam adam abicim. Bazı öyle futbolcular vardı sürekli Bak sakatlanır. Galatasaraylı öğretmen çok güzel bir şeye değinmiş. Ya şimdi evet ya Evet. şöyle hakikaten Galatasaray son dönemlerde, son yıllarda hep menajer oyuncular almaya başladı. Yani menajer Üzerinden e, evet. üzeri Evet. tavsiyeli oyuncular Tavsiyesi. almaya başladı. Tavsiyesiyle. Gerçekten çok çok doğru ve önemsediğim bir noktaya değindin. Teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın kendi oyun sistemine ve scout ekibinden şu ana kadar ben pek bir isim duymadım yani. Yani hep menajer tavsiyesiyle geliyor. Özellikle şu son dönemlerde yani. Ya Barış hocam, scout ekibi demek genç, ilerisi olan, parlayabilecek genç futbolcuları tarar. Scout ekibi. Scout ekibi Morata'yı bulmaz. Osimhen'i bulmaz. Bak scout ekibi tarayıcıdır. Nerede parlayacak genç işte bu Arda Güler gibi böyle 18, 17 yaş, 16 yaş bu futbolcuları gerekirse altyapı 12-13 yaşındaki futbolcuları arar. Biz şöyle yani bu menajer olayını ben şeye benzetiyorum. Ya şimdi sen ev arıyorsun ya da ofis büro arıyorsun kiralık ya da satılık. İşte kendin sahibinden bulamıyorsun. Mecbur emlakçıya gidiyorsun hocam.
Bakıyorsun senin Evet. kafana göre olan şeyler emlakçıda var. Bak senin kriterlerine uyan yerler emlakçılarda var. Mecbursun yani bazı şeylerde Bir, gitmeye. bir sürü daire gösteriyor sana. Tabii adam seçenek sunuyor. Senin istediğin bölgede adam Evet, yerinde bir sürü var. Sen mecbur gidiyorsun. Sana düşmüyor. Senin evet, istediğin kriterlerde sahibinden düşmüyor. İşte o menajer dediğimiz ya da sahibinden dediğim o işte scout ekibinin bulduğu sahibinden oluyor. Yok. evet. Scout ekibi genç tarar. Geleceğe Bu parlak, arada ilerisi olan futbolcu. Evet. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacağıyla ilgili bir şey var. E, Haber var. E, Olabilir. Bir gün pazar ya da Bir pazartesi gün sorun değil. Olabilir. hani çok şey değil yani. Yok yok Vallahi önemli değil. hayır, Ama ben pazar günü olsun isterdim yani şahsen. Pazar günü olsun. Şahsen. Evet, şahsım Hocam adına onu söylüyorum yani. yazalım dilekçeyi şey yapsınlar. Hayır Pazar Barış hocam, yani şimdi bu bir şeydir. Yani Galatasaray'ın avantajıdır yani. Pazar Peki günü oynanması. Fenerbahçe maçı ne zamandı? Onların lig maçı hangi gündü? O hafta. hangi lig maç? Onların gününü hatırlamıyorum. Yarın Yani gidiyorum şöyle, ya. Yarın evet. Fener maçına Ha, gidiyorum ya. derbiyi özür diliyorum. Derbiyle ilgiliydi ya. Pardon. Bu Dağıldım derbi ben maçı şu anda. zaten Evet, hocam. evet, evet. Daldın sen. Yarın Ben Rize dağıldım, maçı dağıldım. var. Doğru, Yarın doğru. Mourinho'ya soralım bu şey. Pazartesi mi Hocam oynamak sen bu isteyin? arada gidiyorsun. Aynen Ha? sen gidiyorsun. Maça yarın Fenerbahçe Rize maçındasın. Evet. Oradan yine izlenimlerini bize aktarırsın Evet. bir sonraki yayında. Şimdi abiler asıl problem hep isimli oyunculara gidiyoruz. Gaz almak için Lemina, Enzonzi, Belhanda, Falcao'lu kadroyu hatırlayın diyor. Başarısız olmuştu o kadro diyor. Aynen öyle. Yani aynen öyle. Gabriel Sara'yı kim bulup getirdiyse tebrik etmek lazım. Bak Gabriel Sara menajer şeyi değil, transferi değil. Bunu söyleyeyim yani. Bizzat Galatasaray'ın kendi bulduğu bir oyuncu yani. Scout ekibi işte. Scout'un Evet. bulduğu. Danzo Tot mu? Evet demiş diyor. Ya Danzo yok dedi. Yasin Yıldızbaş çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Kesene bereket Yasin. Sağ olasın, var olasın. Rabbim sana 1000 katını versin inşallah. Her Hocam şey Kenan isim. Atasever katılmaz oldu hiç. Kenan Atasever vardı. Kenan herhalde yoğun şu anda. Yoğun bir şekilde çalışıyor galiba. Evet. 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 Her şey isim değil. Bireysel yetenek. İş kurtarmaz. Şu an İspanyol Real Madrid'i darmaduman ediyor diyor. İspanyol Real Madrid'i darmaduman ediyor diyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben Trabzonspor cephesiyle de geçenlerde görüştüm. Yani bu seriye bağlamadan önce işte problem ne, sorun ne? Abdullah Avcı sonrası Şenol Güneş sürecinde ki Şenol Güneş de sürekli buraya geldiğinde görüşürüz Şenol Hoca'yla da. İşte oradaki yönetimden olsun, işte basın mensubu yetkili arkadaşlarla olsun. Konuşurken, sohbet ederken bu şöyle bir şey arkadaşlar futbol. Bakın eğer kazanma yetisini, kazanma alışkanlığını yakalayamazsan yani 2 maç, 3 maç, 4 maç üst üste kazanıp moral, motivasyon olarak, mental olarak düzeltemezsen hep geriye gidersin. İstediğin kadar antrenman yap, istediğin kadar taktik, teknik çalış. Bak şu anda mesela Galatasaray'ın yaşadığı şey biraz o. Yani üst üste şimdi 4 resmi maçta bir galibiyet. Öyle değil mi? 4 resmi maçta bir galibiyet. Ve Yani çok da gol yedi. çok da gol yiyor. Şimdi bu eğer kazanma alışkanlığını tekrardan takım sağlayamazsa, yerine getiremezse Allah korusun mental olarak çökmeye başladığı anda Torreira ben gitmek istiyorum mutsuzum der. Muslera sezon sonu gidiyorum der. Yani oyuncuların oynama isteği şeyi kalmaz yani. Niye? Çünkü artık Beşiktaş örneği yarıştan gibi. Beşiktaş örneği gibi. Allah Beşiktaş korusun örneği. yarıştan kopma yani bak bir şey söyleyeyim mi? Allah korusun. Şu 6 puan fark kapansın. Biz var ya yani aklı selim yaklaşamayacak o krizi
idare edemeyecek çok fazla insan var bizim içimizde. Darma duman oluruz yani. Bak darma duman oluruz yani. Psikolojik olarak darma duman oluruz yani. Bizi Evet. çok etkiler Allah yani. Ya Allah korusun ya. Hani bunu söylüyoruz tabii de ama Evet. ya futbol bu. Fatih Terim ne dedi? 9'da kapanır falan filan. 8'de kapanır, 18'de kapanır dedi. 8'de kapanır, 18'de kapanır. Evet. Yani bu onu şunu demeye getiriyorum. Yani kazanma alışkanlığı yakalayan takımlar başarılı olur. Kazanma alışkanlığını kaybetmeye yakın olan takımlar geriye doğru gider yani. Bu mental olarak zaten işleyen demir gibi düşünün yani. Hocam Yasin psikoloji her tekrardan şeyde kesene önemli. Her bereket. alanda. Sağ olasın. Ha, psikoloji her alanda önemli zaten. Psikolojin gittiği zaman hiçbir şeyi toplayamazsın. Ticarette de öyle, hayatta, okulda da öyle, sporda da öyle. Bu böyledir yani. Evet, Rize Fenerbahçe arka bahçesi sıkıntı yok. Maçı rahat alır Fener demiş Murat. Yani kağıt üzerinde öyle Hans, görünüyor evet. Yani neden olmasın ya, o özel uçaklarda gezeceklerine, menajerlere, oyuncu izleme ekibine para versinler. Zaha alıp tutmayacağına Arias'ı al demiş. Arias'la ilgili bugün bir paylaşım yaptım arkadaşlar. Eğer hani isterseniz, arzu ederseniz Twitter'dan onu da okuyabilirsiniz yani. İnternet haberleri Denzel Dumfries yazmaya başladı. George Cardi getiriyor. Osimhen Morata getiren onu da getirir. Hiç şaşıracak şey değil. ya gelmez diye bir şey yok. Gelmez. Tamam. Galatasaray şu anda alamayacağı futbolcu Bruma, yok dünyada. Onyekuru Tabii. ve Rodriguez gibi genç hızlı çalım Heh, atabilen heh. oyuncular gerek Evet. bize diyor. Evet. Güzel bir tespit. Evet. Buyur hocam. 10, Konuşalım 10, üstüne Mutlu hocam. evet. Sonra Evet, attın hocam. Barış Hocam hep konuşuyoruz. Yani demin Morata'yı da söyledik. Yani Morata kaç yaşında? 32 yaşında mı? Yani biraz tabii yaşı genç oyunculara göre biraz ilerlemiş vaziyette. Yani zamanında bu Onyekuru, Bruma, Rodriguez gibi oyuncular Galatasaray'da gerçekten iş yaptı. Hatta buna şeyi de ekleyebiliriz. Getson'u da ekleyebiliriz. Halen Beşiktaş'ta iş yapıyor. Hatta Beşiktaş Raşit ayakta Say'ı tutuyor. ekleyebiliriz. Raşit Say'ı da ekleyebiliriz. Hala ayakta oynuyor. O da aynı şekilde. Şimdi Türk İş Pro gerçekten güzel bir tespit yapmış. Yani bize e, yani duran oyuncu değil, koşan oyuncu lazım. O Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiklerinde Onyekuru'nun attığı o 2 golü hatırlıyorsunuz değil mi? 3-1 mi bitmişti? 3-0 bitmişti herhalde. Yani nasıl koşuyordu ya? Arkasından 2 tane futbolcu koşuyor. Adamın ayağında topla beraber gidiyor, yetişemiyorlar. Bir soldan gitti, sağa doğru gitti. Kalecinin önüne kadar vardı. Kaleciyi de çalımladı, vurdu, gol attı. Yani gerçekten güzel bir tespit. Bize daha ağır futbolcu değil, koşan oyuncu lazım. Koşan oyuncu lazım. Sprinter oyuncu dediğimiz oyuncu lazım. Adnan hocam sen ne Yani diyorsun bu konuya? Hocam ben evet. zaten hasta olduğum futbolcu Onyekuru'ydu zaten. Ben yani gerçekten Galatasaray'ın her dönem öyle bir futbolcusu olması lazım. Yani 10 tane Yunus'u değişmem. Yani Yunus ben o alanlarda Türk futbolcularına güvenmiyorum hocam. Tamam defansta falan Türk futbolcu Bülent Korkmaz gibi olur. Kalede olur mesela. Ama ileri bu kanat oyuncuları Türk futbolcuları fazla yürümüyor nedense. Yunus abi Yunus şöyle ya kısa futbolcu. Bunlar kısa ve biraz kilolu. Bak boylarına bakarsan fazla suratlı yapamıyorlar. Onyekuru abi kemik gibi adam. Çöp gibi. Adam aralardan akıyor. 2-3 kişinin içinden çekip gidiyor adam. Ya adam arıyorlar yani diye defans futbolu. Bu nerede diyor. Nereye gitti diyorlar bak. Bize öyle adamlar lazım. Kayacak böyle. Dediği gibi ne golleri vardı ne adamları geçiyordu böyle. Kaleye kadar Tabii, gidiyordu. tabii. Ben yani Onyekuru gibi adam buluyorsalar Yunus'u falan göndersinler yarın alsınlar abiciğim. Ben her zaman gerekirse Barış'ı da göndersinler. İki tane böyle adam alsınlar. İşte Barış orada Hocam da şu an Osimhen. bir evet. Hı. Barış Hocam şu an bir Arkadaşlar mesaj geldi de buyur hocam. Lemina için diyor Beşiktaş'ta teklif yapmış diye duyum alınmış. Doğruluğu var mı diye sormuş arkadaş da. Var mı öyle bir şey sizin duyduğunuz? Şimdi ben önce ona bir bakayım. Ben önce şeyi söyleyeyim. Şöyle
Jackson'la ilgili, Verona'dan Jackson'la ilgili 5 gün önce haber yapmışım ben zaten. E, şeye Kamerunlu bakarsanız sağ döner. bek o. Kamerunlu Evet. sağ bek. Tabii. Şöyle Evet. Verona'dan Jackson menajerler tarafından Galatasaray'a olası bir sağ bek transferi olarak önerildi. Kış transfer döneminde sağ bek pozisyonunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray 9 milyon euroya transfer edilen Elias Yelert'in hayal kırıklığı yaratan performansının ardından birkaç seçeneği değerlendirdi. Milan'dan Emerson ilk etapta düşünülmesine rağmen daha sonra sakatlık sorunları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Southampton'dan Kyle Walker-Peters önemli bir seçenek haline geldi. Ancak Jackson menajerler tarafından kulübe önerildi. Bu arada Galatasaray'ın şu anda Watford'a kiralık olarak giden Ebosele konusunda Udinese ile görüşmelerde bulunduğu da haberleri var. Yani ben bu haberi 5 gün önce yapmışım. Yani Jackson haberini, ama ondan sonra herhangi bir gelişme olmamış. Şu an bende sıcak kırmızı bir gelişme yok. 5 günkü haber bu. 5 gün önceki haber bu. Yani bu arada Verona Jackson haberinde böylece size aydınlatmış olayım. Dediğim gibi yani 5 gün önce haberi yapmışım. Genç bir Öylece, futbolcu, 23 yaşında. evet, 23 yaşında Belçikalı, Genç, öylece evet. kalmış. Ama şu an kırmızı bir haber, şu ana bana düşen tekrardan Galatasaray kırmızı haberi yok. Ne demiştin hocam sen? Kimi söylemiştin? Bakayım ben ona. Mutlu hocam mı? Lemina'ya Beşiktaş teklif Beşiktaş. götürmüş. Öyle, evet, öyle bir şey var mı diye, bilgi var Lemina'ya mı mı? diye size Bakayım gelen. hemen. Evet. Bakıyorum hocam. Bir de Hocam Fribourg'da oynayan Fransız var. Beşiktaş haberi Evet. yok hocam. Yani Lemina'nın Beşiktaş haberi yok bende. Ya şu an yok bende. Evet, Ee, evet. yani şimdi şöyle, ben bir Arkadaş de şunu mesaj atmış, anlamıyorum. öyle bir şey var mı diye. Abi şimdi Evet. şöyle, bir de ben şunu anlamıyorum. Şimdi Lemina Galatasaray hastası, Galatasaray fanatiği bir oyuncu. Ben Yani alım diyor sürekli zaten. adam sürekli beni alın, fiyat indiriyor, ediyor falan filan. Yani Beşiktaş nereden çıktı onu da anlamadım şimdi yani. Ha şöyle olabilir hocam. Evet. Galatasaray ilgisiz kalırsa, almazsa Beşiktaş'a gider. Olabilir bu yani, normal. Ha Ya bak, mesela Beşiktaş'ta şu burada an şu da o var. Bak kadar burada şu şey da değil var. yani. İyi değil Şu yani. da var Belki hocam. gitmek istemez Lemina yani. konusunda kalp sorunu da var. Doğru söylüyor. Dün konuştuk biz Kamuran hocamla onu. Şimdi sağlık ekibinin buna onay vermesi de lazım. Oyuncu istiyor, ediyor, bilmem ne falan filan. Herkes bir yangında Lemina gelsin falan. Kaç kişi Lemina'yı izledi acaba Galatasaray'da oynarken burada? 189 kişiyiz şu anda. Galatasaray'da Lemina'yı daha önceden Fatih Terim döneminde kiralık geldiğinde kaç kişi izledi? Yani nasıl bir oyuncu olduğunu kim nasıl, yani akan oyunla yani. Kaç kişi biliyor burada? Uğur abi hariç, TT abim hariç, Murat da bilir. Uğur Bey izliyor mu? Uğur Bey. İzliyor, gizli izleyicilerden o. Gizli izleyicilerden. Buralarda. Onun görüyorum, gözü üzerimizde onun yani. Görebiliyorum yani. Ama Beğeni Yazmasa da yapalım diye mesaj atmıştı. o Evet. bir geliyor, ateşliyor, ondan sonra gidiyor tekrardan geri yani. evet. Galatasaray'ın komple takım olarak Erden Timur gibi bir yönetici ihtiyacı var. Okan Hoca bunu yapamıyor demiş. Az önce onu söyledik Ya zaten. Okan Hoca Aynen yani. yönetici değil ki. Yönetici değil Okan Hoca yani arkadaşlar. Zaten Okan Hoca, ya aslında Galatasaray'ın şu anda eksik yönlerinden bir tanesi, en eksik yönlerinden bir basına böyle bilgilendirici, doğru haber yani tak 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 arkadaşlar, anladın mı? Şu Yani bu anda tarz şu bir anda yok yani. Erdem Timur gelmiyorsa Abdurrahim Albayrak'ı derhal almaları lazım. Abdurrahim Albayrak bu işin şeyidir yani. A klasmanıdır bu konuda. Galatasaray yönetimine girmesi lazım. Abdurrahim Albayrak. Hem hükümet arası iyi, basınla arası iyi. E, sözünde geçirir yani. Herkese sözünü geçirir. Aynen öyle Hakan. Bak Evet. çok, bak teknik bir şeye girdi. Yani taktik bir olaya girdi Evet. anlamında söylüyorum. Diyor ki üçlü oynamak için Inter'i örnek almak lazım. Sağlam 5 tane stoper. Çok doğru. 5 tane stoper lazım. Ee,
sağlam. 2 adet 8 numara. Doğru söylüyor. 2 6 numara. Yani Defansa yardım hepsinden edecek. ikişer. Evet. Aynen. Tabii tabii. Hepsinden ikişerlemiş yani. Çok doğru söylüyor. %100 katılıyorum. Hakan, yayınımıza da katıldığın için teşekkür ederiz. Rize, Hatay, Kasımpaşa. Talip sağ olasın. Yine sen de yeni izleyicilerdensin galiba. FB'den 1 puan bile alamayan takımlardır. Her sezon 6 puan garanti demiş. Abiler 5-6 senedir FB Rize'ye 3-4-5 asaya atıyor. Rize aynen öyle. Abi şimdi Onyekuru olsa ne güzel olurdu demiş. Bak bir Onyekuru hastası daha çıktı. Tabii ben çok Hep, severim hep, Onyekuru'yu, evet. hepiniz İz bıraktı ya. Galatasaray'da iz bıraktı yani. Bu bir gerçek yani. ne diyor? Onyekuru kokusu var demiş. Avrupa Ligi'ni düşünen yok maalesef demiş. Hatay yolcu gidişin olsun dönüşün olmasın demiş. Bu yaz Rebiot, Tominey, Bisakka, Due bir yaz konuşuldu. Elde var 0. Son anda Osimhen geldi Gelmediler. Onlar taraftar. gelmedi abi. Onlar Ya şimdi gelmedi Türkiye'ye tabii. yani Due meselesi zaten içimizde bir uhde kaldı. Yani o olayın arkasında çok büyük işler var arkadaşlar. Yani burada anlatmaya kalksak yine bir dünya iş. O yüzden her yazılana inanmayın. Kutucuya gerek yoktu o kadar paraya demiş. Lemina neden gitsin Beşiktaş'a? Elenen takıma siz gider misiniz demiş. Şu anda Galatasaray'da en çok ihtiyaç duyulan oyuncu 2 uzun forvet geldi. Madem Mariano gibi muz orta yapacak oyuncu lazım. Morata ve Osimhen'e bu oyuncu lazım demiş. İşte top taşıyıp Ebosele'yi orta yapacak Başakşehir'e tabii. kaptırdık maalesef demiş. Kimi? Başakşehir'e Embosele. kaptırdık. Embosele'yi Başakşehir'e kaptırdık diyor. Ya bu kaç gün önceki haber Başakşehir de bugün Samsun'u darmadağın etti onun hocam. üstünden tabii bir dünya yine şeyler geçti. Beyler Başakşehir ciddi bir soru Samsun'u. soracağım. Geç Programla Barış hocam geç. alakasız. Başakşehir de Samsun'u dağıttı bugün. Galatasaray'da Maestre harekatı demiş. Şu an bize acil stoper lazım. Acil stoper ve sağ kanat lazım. Ben yazdım demiş. Bakıyorum burada öne götüren tek futbolcu Lemina'ydı demiş. Yaşlandı. Kalp sorunu var. Bunları şu an Galatasaray'ın o dönemki oyun varyasyonuyla şu anki oyun varyasyonu arasında çok ciddi yani diziliş anlamında farklılık var. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor Ümit. Şu an bize acil 6 numara stoper ve sağ kanat lazım. 19-20 maç kaçırdı abi. Sakatlıkları fazlaydı demiş. Ulan Barış Bey ne adamsın demiş. Haber kovalıyorum. Haber transfer dolu demiş. Getson da Galatasaray sevdalısıydı. Burak Elmas almadı. Beşiktaş'a gitti. Raşiçka Beşiktaş'a gitti. Belli olmaz. Lemina da gider demiş. Bak bu aslında farklı bir bakış açısı. Okan Hoca çok Evet. seviyor ama bu yönetimi koruma noktasında kendini ateşe atıyor. Doğru. Lemina kötü takımın iyi oyuncusuydu. Öne oynayan tek oyuncuydu. Neredeyse. Metin Öztürk'ten falan çok daha iyi Albayrak Başkan. 5 değil 3 stoper ve 2 kanat bek lazım demiş. Yılmaz farklı bir bakış açısından girmiş olaya. Doğru doğru. Abi İki şimdi bek. Sağ sol bek. stoper olarak kimler var demiş. Stoper olarak şu an itibariyle işte sabah bir Merih konuşuldu. Ondan sonra Sloven bir futbolcu var. evet bir iki oyuncu daha var ama net somut bir şey yok yani öyle söyleyeyim. Rize, Fener, İstanbul'da en son 81'de yeniliş yapar mı bir sürpriz 44 sene sonra biraz zor gibi görünüyor Hakan. Mümkün. Sağ beke Mümkün değil. Walker Peters tam olur demiş. Acil bir stoper lazım. Ben izledim demiş Ali Şenol. Tamam. Okan Hoca yönetici değil ama futbolcu motive edecek birinci adam Okan Hoca. Ben de futbol oynadım. Hoca surat yapsa moralin bozulur. Oyun
Ya ama Murat bak şimdi Benfica'nın kendi sahasında Barcelona'yla 3-1'den 4-3 olup da yenildiği maçı izledin mi? Maç sonunda teknik direktör kendi saha ve seyircisinin önünde oyuncuları topladı ve onlarla sert bir konuşma yaptı. Bu tarz şeyler bence gerekli. Bak Muslera'yı severiz, sayarız. Evet, doğrudur, tamam ama taraftar bir çıkış yaptı ona ve bir sirkelendi yani. Sirkelendikten sonraki ilk maçında ne oldu? Biraz toparlandı. Öyle değil mi? Tamam, evet. Yani şimdi şeyi tartışılır, ayrı bir mesele. Doğru hareket değil, onu tamam. Ama biraz bir sirkelendi yani. Oyuncu da kendine geldi yani. Okan Hoca çok yumuşak. Okan Hoca evet hepimiz yerine göre seviyoruz, ediyoruz ama Okan Hoca biraz şey kalıyor, yumuşak kalıyor yani. Ya Şimdi Okan Hoca'nın Volkan da şeyi diyor öyle, ki Nelson'la yapısı öyle toplantı zaten. yapılmış ve kalacağı Ha. konuşuluyor. Sizce kalmalı mı diyor. Hadi buyurun sizce kalmalı mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Biz Ben, konuşuyoruz ben sürekli bunu. bence Nelson şöyle, yani eğer kadroya sürekli oynatsın, bence şu anda Nelson ayarında bir şey bulamayız bak. Söyleyeyim, stoper. Ve az paraya bulamayız. Nelson oynasın. E, Eğer gitmeyecekse Nelson oynasın abicim. Oynar da Adnan Galatasaray'da. Hocam, Adnan Hocam'a Evet. katılıyorum Barış Hocam. Ancak şöyle bir şey var. Nelson'da da yani şu an Galatasaray'da bir mental şeyi oldu artık. Yorgunluğu oldu. Nelson ismi artık yani gidecek, kalacak, bilmem ne olacak hesabı. Artık bu şey haline dönüştü yani bir kaos haline dönüştü. Ondan Barış dolayı Hoca, kalsa başarılı olur. Gerçekten olmaz diye bir şey yok. Zaten Nelson ayarında bir futbolcu alacak olsa Galatasaray 15 milyon euroyu gözden çıkarması evet, lazım. En az yani. gerçek mi? Şu En anda az 15 Nelson, milyon euroyu gözden çıkarması lazım. Mutlu hocam, tersini düşün. Şu anda Nelson'u transfer etmek için uğraşıyordur Galatasaray. Uğraşıyor olacaktı şu anda. Nelson bizde olmasaydı. Bak. Tabii tabii. Tabii. Onu diyorum. Bir de Nelson gibi futbolcular, milli futbolcular hocam, kendi milli takımlarına sürekli oynayan futbolcular. Bunları sürekli takımında oynamak isterler. O yani Nelson Yalnız işte Galatasaray'ı bir de şu var Adnan sevmediğinden değil. Hocam. Oynamak istiyor. Bir de bir de şu var. Nelson da oynadığı maçlarda bireysel birkaç tane hata yaptı. Ondan dolayı özgüveni biraz düştü işin açıkçası. Yani Kendi takımdan kesti adına ya. yani biraz evet. Hocam takımdan kesik yiyince futbolcunun morali bozulur. Yoksa hatayı yapmayan futbolcu var mı? Osimhen her maçta kaç tane hata yapıyor abi? Yani tabii ki tabii ki. Ya Osimhen'in ben yaptığı Nelson'a güvenilmeli. Yani e, eğer kalırsa hatta oynatılmalı gerekirse yani. Hatta ben şunu da söylüyorum. Yeri geldiğinde Abdülkerim'i de kesmeli yani. O kesilmez diye kimse yok yani. bence kessin. Kimseye Abdülkerim'i baki de değil hiçbir yeri. Yani bence evet de hata kessin. yaptığında Aslında. keseceksin. Ha. Yeri gelecek mesela Metan'ı da koy. Oynat, bunları böyle değiştirerek Tabii. oynatacaksın. Metehan'ı Abicim zaten yani koymaları lazım yani. ha, Kesinlikle. abi Evet. koyacaksın Şimdi bir şey bunları. söyleyeyim mi arkadaşlar? Bak şu an 1, 2, 3, 4, 5 pencereyi aynı anda açtım. Söylediğiniz isimler Nelson, ondan sonra Cristante, Lucumi, ondan sonra Dumfries, Lemina, bunları yakından takip ediyorum an ve an şu anda. Bakalım ne olacak. Şu an bu isimlerle ilgili de yani son dakika son şeyi yok bende. Yani son bilgi, haber öyle diyeyim size yok yani. Keita olsa şimdi demiş. Yani Eren Elmalı 3,5 milyona almadılar. Trabzon'a 5 milyon istiyor. Bu işte kaldı. Berkan'la sol bekte olmuyor Okan hocam. Peki Eren Elmalı Galatasaray'a faydalı olur muydu Arif? Yani sana göre Eren Elmalı Galatasaray'a faydalı olur muydu? Galatasaray'ın tüm AŞ oyuncuları Bolu ve Adana Demirspor maçlarında oynatılmamalı, dinlendirilmeli. İlk 11'in hepsi demiş. Oyuncuların üzerinde çok yorgunluk da var yani. Acayip yoruldu oyuncular yani. Doğru.
Nelson Kalmalı bizi şampiyon yaptı demiş. Lemina Evet. kulübü bize Lemina transferinde kolaylık sağlayalım ama demiş. Kevin Danso'ya bize bırakın. Galatasaray'a transfere çekilmiş. Doğru mu bu haber diyor. Vallahi hiç bilmiyorum. O kadar şu an yani yayın esnasında şu an o detay yok bende. Sadece Lemina'nın dışında yani diğer isimlerle ilgili herhangi bir şey yok bende. Bilgi yok. Onu söyleyeyim. Geçen sene Kesti Beşiktaş deplasmanında maçı kazanan stoperler Sanchez, Nelson'du. Ben kalması taraftarıyım. Bir sağ, bir sol bek, bir de orta saha gelsin. Morata ile birlikte Allah'ın izniyle şampiyonuz Yeterlidir, demiş. evet. Yeterlidir. Morata uçak yayını yapıyor mu abi demiş. Yarın Adnan Hocam uçak yani havaalanında olacak. Eğer fırsatını bulursa bir iki soru sormaya çalışacak. Oradan bakalım. Yarınki gelişmelere göre yayın yapabiliriz, canlı yayın. Berkan kadar kötü olmazdı demiş. Jakobs yokluğunda Berkan'dan daha iyi iş yapacaktır demiş. Nelson kazanılmadı. Sonuçta süper alternatif var demiş. Abi şöyle biraz Bir de Nelson sorun yaratmayan bir futbolcu. Yani gerçekten çok sessiz bir futbolcu. Yani öyle taşkınlık yapıp küsme müsme yok. Gerçekten o konuda da iyi bir beyefendi yani. Ondan Barış dolayı Hocam, Barış Hocam, YouTube'dan bir uyarı var herhalde, ona bir bakar mısın? ya Hemen yok acil. hocam ya. Yok hocam ya. Ney bu? Uyar yok. Fake hocam ya. Sallıyor biri işte ya. ne uyaracak ki? Ne var ki? Ne Yok ya ne uygun ya. Sallıyor. Birisi şey işte kendince oyun oynamaya çalışıyor işte. koy engeli gitsin kimisi o. Aynen şimdi al sana Evet. engeli koyuyorum. Nerede o? Al. Hadi Koy engeli gitsin. madem YouTube'sun hadi göreyim bakalım bir daha yazabilecek misin? Okan Hoca paslı geçişlerde zorlanıyor. Bu yüzden Avrupa için yetersiz kalıyor. Okan Hoca'nın tarzı geçiş oyununda ve defansta zayıf kalıyor diyor. Ajax maçında da getirdiği gibi Osimhen'e pozisyon üretti Nelson demiş. Fake bu demiş. Ya fake tabii canım yani. Herhalde Herhalde. kimi ya onunla yani. Akılları sıra oynuyorlar işte. Galatasaray'ın Osimhen'i alma ihtimali var mıdır? Yani zor. Zor. Bence Zor bir almamalı. ihtimal. O parayı vermemeli. Zor yani. Ee, Okan Hoca motivasyon işinde çok zayıf. Kötüye kötü deyip ayrım yapamıyor. Sakatlanmış adamı 15 dakika sahada tuttu. Peki Yunus'un bacağı Allah korusun daha kötü olsa mesela Icardi gibi ne olacak o zaman demiş. Yani tabii bu meseleler de var. Benim ama gözüm hep sürekli transfer olayında. Bir daha şöyle bir göz atıyorum. Bilgi bana düşerse hemen vereyim istiyorum. Yani yok. Şu an hiçbir bilgi yok şu anda henüz. Ee, Derrick Köhn elindeki oyunculardan çok mu kötüydü? İşte her şey ortada. Anlamak zor diyor. Yunus'un son durumu nedir? Antep maçında olacak mı kadroda? Valla Yunus'un son durumu açıkçası şu anda ben bilmiyorum. Son durumuyla ilgili mutlaka bir açıklama gelir bu aralar. Henüz bende bir bilgi yok Hakan. Pazartesi Avrupa transfer sezonu kapanıyor. Daha takımdan kimse gitmedi. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bu iş şöyle. Yarın inanılmaz müthiş hareketli dakikalar, saatler geçecek. Ee, Yarın ve yani pazartesi. yarın ve pazartesi acayip hareketli geçeceğini düşünüyorum yani. Ee, Evet. Şöyle bir ihtimal de olabilir. İhtimal Icardi ile oturup konuşulur. Ya İko sen sakatsın. Oynayamayacaksın. Seni askıya alalım. Senin yerine bir oyuncu alalım. Yaz transfer sezonunda bunu değerlendirelim. Hocam ikinci yarı Denilebilir. askıya alınacak şey. Icardi askıya alınıyor. Yok ben şimdi hani Evet. sesli söylüyorum bunu. Yani Evet. Icardi ile bu mesele de konuşulabilir.
Aha, yo, Yani yo, şimdi askıya geldi. alacaklar İko yani. sen yoksun. Transfer yapmamız lazım. Takımda boş yer açmamız lazım. Seni askıya alıyoruz. Yaz sezonu konuşuruz. Maaşını öderiz ama seni askıya alıyoruz. Meselesi de olabilir yani. Köln maçları izliyor musunuz demiş. Köln maçlarını denk gelirse ben biraz daha İngiltere'ye ağırlık veriyorum. İngilizlere ama Almanya Ligi'nden de denk gelirse evet izliyorum yani. Köln maçını denk gelirse öyle diyeyim yani. Kıskanıyorlar Fenerbahçeliler deliriyor. Morata geliyor. Onların yayınlarına da girip okuyorum. Kuduruyorlar. Bize çok gol atar mı Morata diyorlar. Valla şansları bilmiyorum olmayacak gibi geliyor bana. Okan Lemin'e veto etmiş. Gör bak Lemina Beşiktaş'a geliyor. Ya işte bak Kutlar. Şimdi bir şey netleşmeden yangına gerek yok. Takipçisiyiz. Bakacağız. Bir şey netleşirse şey yapacağız. Lemina istiyor, gelmek istiyor, o istiyor, bu istiyor falan filan. Evet. Ama Galatasaray istiyor mu seni? Yani bir de o var. Ajax ile berabere kalsaydık ilk 8'de aynen öyle. Galatasaray yönetimi Erden Timur bu ay Münih'e gittiğinden beri ne kadar zaman oldu bek bulamadı. Aynen kaç senedir bek bulamıyoruz ya Arif. Doğru söylüyorsun. Acil bir artı numara stoper lazım. Evet ya şimdi şöyle arkadaşlar bak her yere oyuncu lazım. Şu anda 200 kişi de olduk. Arkadaşlar son bir kez daha söyleyeyim de bir beğeni atarsanız seviniriz ya. Beğeniden bir bakalım yani daha fazla yeni arkadaşlar aramıza katılırsa sevinirim. Evet, Berke ile sezon sonu söz kesildi. Onu söylemiş miydik? Söylemiştik. Berke ile sezon sonu Yayın başında söylemiştik Barış Hocam. Evet. söylemiştik. Evet. Evet hocam, ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. An ve an eğer transferle ilgili hani bizim yaptığımız olaylara itibar ederseniz, edecekseniz eğer sosyal medyadan takip edersiniz, bakarsınız. Oradan da isterseniz takip edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Buyur Mutlu Hocam. Evet Barış Hocam söyleyeceklerinizin Toparlayalım. Ha. evet çoğunluğunu söyledik. Yani bugün yarın transferlerde netlik kazanacak yani. En geç pazartesi günü yani ben Morata haricinde en az iki kişiyle daha anlaşılacağını düşünüyorum yani. Listeyi Avrupa listesine o şekilde bildirilecek yani. Yani Morata ile birlikte 3 kişi kesinlikle transfer olacak yani. Burada arkadaşlar rahat olsunlar. Var, yapılıyor, görüşmeler yapılıyor. Bir şekilde alınacak onlar. Yani netice muhakkak olacak yani. Sıkıntı yapmasınlar, kendilerini fazla kasmasınlar arkadaşlar da. Ben kesinlikle olacağını düşünüyorum yani. Bu kadar net. Ya paramız Evet. kadar transfer yapabileceğiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Paramız Ya kadar, tabii ki yani cebimizdeki o da paramız ayrı kadar bir konu transfer yani. yapacağız. Evet. Yani oymuş, buymuş, ötekisiymiş, berikiymiş falan filan. Ee, hem takıma uyum sağlayabilecek hem de paramızın yettiği kadarını. Yani bu iş gerçekten çok inanılmaz zor bir iş yani. Bak gerçekten kolay da değil yani. Onu da söyleyeyim size. Ya şu an Galatasaray yönetimi açısından maddi şeyi de düşünürsek biraz zorlu. Adnan Hocam buyur. Sen ne eklemek istersin? Ya zaten 11 Şubat'a kadar devam ediyor. Beşiktaş Lemina ile görüşüyor diyor. Yani, Görüşsün, önemli yani değil. yok abi ben de bilmiyorum. Bir bakayım bir daha bakayım yani. Evet hocam buyur. 4-5 transfer yapacak. Acele etmeyelim. Yavaş yavaş bunların hepsi olacak. Ee, Galatasaray eksiklerini giderir. Okan Hoca da bu transferlerin bitmesini bekliyor zaten. Ondan sonra konsantre olacak maçlara. Önümüzdeki hafta Demirspor geliyor zaten İstanbul'a. Kolay bir maç olacak. Yani Galatasaray'ın bu sıralarda Demirspor'la oynaması da iyi bir avantaj kendi evinde. Ondan sonra transfer sezonu da bitecek. Okan Hoca ve takım konsantrasyonunu sahaya verecekler. Barış Hocam bir şey Buyur hocam. söylemek istiyorum. Yani acaba ben de size sorayım bunu. Yönetim aynı Osimhen gibi sürpriz bir transfere Morata'dan hariç sürpriz bir transfere iyi bir isme veya popüler bir isme diyeyim yani imza atar mı acaba?
taraftarları Murat- sevindirir mi veya Hocam- spor camiasını tabii. şaşırtır mı acaba diye düşünüyorum yani. Şaşırttı hocam. Morata'yı yaptı. Kimsenin haberi yoktu. Ama Tamam, şimdi Morata şöyle, evet. şöyle hocam, şu an takımın en az iki transfere daha ihtiyacı var. Bak, en az iki transfere daha ihtiyacı var. Yani stoper kesin olması gerekiyor. Stopere kesin olması gerekiyor. Diğerinde artık hoca kendi karar versin. Yani benim kendi şeyim stopere kesin. Eğer üçlü oynatacaksa, ben dörtlü oynayacağım. Dumfries Sezon gelebilir boyu- mi pekala? Evet. Yok. Yani şu an yok hocam. Dumfries'in şu an şeyi yok. Bakıyorum yani sürekli, daha adam yeni Evet. Inter'le tekrar sözleşme imzalamış. 2028'e kadar. Yani bu adamın gelmesi etmesi, yani rakamlar falan, kiralık sezon sonuna kadar, ama şu an bende bir şey yok yani. Hollanda milli takımının oyuncusu. Yani ben yok yani, şey değilim, griyim yani. Bende haber yok çünkü. Benden olmayan bir haberi kalkıp söyleyemem yani. İsterse kim yazarsa yazsın yani. Önemli değil. Evet. Peki arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımızı izlediğiniz için tekraren söylüyorum. Bir daha söylemek istiyorum. Eğer transferle ilgili sıcağı sıcağına haber almak istiyorsanız Twitter'dan yine Sportürk dijital olarak bizi takip edebilirsiniz. An be an. Uyumayacağız bu sabah. Yarın ve pazartesiye kadar uyku yok bize. Zaten takipteyiz gün içerisi. Ama tabii bizim takip ettiğimiz yerler, platformlar farklı yerler. Farklı yerlerde haber yapıyoruz. Ama sizlerle de paylaşalım istiyorum ben. O yüzden bu kanalı kurdum. O yüzden ekip kurmaya çalıştım. İşte ekibimiz var. Biraz daha bizim Galatasaray taraftarını, Galatasaray camiasını biraz daha sirkelemek, uyandırmak, biraz daha aklı selim, futbol aklıyla hareket edebilmesini sağlamak adına amacımız bu. Doğru ve kesin bilgiyi vermek. İlk bilgiyi vermekten ziyade, yani ilk haberi yapmaktan ziyade doğru ve kesin bilgiyi vermek. Dolayısıyla amacımız sizleri doğru bilgilendirmek. Herkesin gönlünde bir transfer, bir aslan var. Yani transfer döneminde bir aslan yatıyor. İşte şu sistem olsa, böyle olsa, şöyle olur, şu olur, bu olur. İşte şu oyuncu gelse böyle olur, şu sistemle falan filan. Hepimizin zihninde, düşüncesinde, mantığında oyuncular var ama bazen imkansızları düşünebiliyoruz, hayal edebiliyoruz. Dolayısıyla transfer yapmak kolay işlerde değil. Yani eğer takipte kalır, bizi izler, sosyal medyadan da takip ederseniz an be an haberlerden, doğru haberlerden bilginiz olur. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam da, yani bu 2 gün bir yayın trafiğine girebiliriz, canlı yayın trafiğine. Bu arada yarın Morata'nın havalimanından canlı görüntülerini Adnan hocam gidecek orada basın olarak. Yerini alacak. Hemen oralarda bulunacak. Canlı olarak yarın sizlere, zaten izlersiniz ama hadi biz de yayınımızda bir bakalım, izlettirebiliriz. Arzu edenler bizden de izleyebilir, görebilir. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Yani Galatasaray'dan başka Barış Hocam burada takım Galatasaray yani. özür diliyorum. Evet Barış Hocam, burada yayınımıza katkı verme adına yorum yapan bütün izleyicilerimize çok çok Tabii ki. teşekkürler ediyoruz. Tabii ki. Ayrıca Ali Şenol kardeşim yazmış, nitelikli bir program dinlediğime mutlu oldum diye. Çok sağ olsun, var olsun. Biz de Çok sağ elimizden olun. geldiğince yani nitelikli bir program yapmaya çalışıyoruz. Saygı, sevgi çerçevesi içerisinde yaptığımız haberlerin hepsi altı dolu, boş haberler değil. Yani muhakkak bilgi gerekli yerlerden alınarak yapılan haberler. Yani sosyal medyadan dinlenerek veya izlenerek yapılan haberler değil. Bunu kesinlikle bilmelerini istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmamalarını, yani bizlere destek olmalarını, özellikle yorumlarıyla, beğenileriyle, çevresine, arkadaş çevrelerine aboneliklerini
tavsiye etmeleriyle desteklerini bekliyoruz bütün izleyicilerimizden. Herkese buradan saygı, sevgi ve saygı sevgilerimizi sunuyor. İyi geceler diliyorum ben. Adnan Hocam. İyi geceler. Adnan Hocam yine her zamanki gibi az öz. Seni tebrik ediyorum. Sağ Evet. olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun.